1. Samuel'in doğumu bölüm 1 Efraim Dağlık bölgesindeki Ramatayim kasabasında yaşayan, Efraim oymağının Suf boyundan Yeroham oğlu Elihu oğlu Tohu oğlu Suf oğlu Elkâna adında bir adam vardı. Elkâna'nın Hena ve Peninna adında 2 karısı vardı. Peninna'nın çocukları olduğu halde, Hanna'nın çocuğu olmuyordu. Elkâna her şeye egemen Rabbe tapınıp kurban sunmak üzere her yıl kendi kentinden Şilo'ya giderdi. Eli'nin Rabbin kâhinleri olan Hofni ve Pinehas adındaki 2 oğlu da oradaydı. Elkâna kurban sunduğu gün karısı Peninna'ya ve oğullarıyla kızlarına etten birer pay verirken, Hanna'ya 2 pay verirdi. Çünkü Rab Hanna'nın rahmini kapamasına karşın, Elkâna onu severdi. Ama Rab Hanna'nın rahmini kapadığından, kuması Peninna Hanna'yı öfkelendirmek için ona sürekli sataşırdı. Bu yıllarca böyle sürdü. Hena Rabbin tapınağına her gittiğinde kuması ona sataşırdı. Böylece Hena ağlar, yemek yemezdi. Kocası Elkâna, Hena, neden ağlıyorsun, neden yemek yemiyorsun? Derdi, neden bu kadar üzgünsün? Ben senin için 10 oğuldan daha iyi değil miyim? Bir gün onlar Şilo'da yiyip içtikten sonra, Hena kalktı. Kâhin Eli Rabbin tapınağının kapı sövesi yanındaki sandalyede oturuyordu. Hena, gönlü buruk, acı acı ağlayarak Rabbe yakardı ve şu adağı adadı. Her şeye egemen Rab, kulunun üzüntüsüne gerçekten bakıp beni anımsar, kulunu unutmayıp bana bir erkek çocuk verirsen, yaşamı boyunca onu sana adayacağım. Onun başına hiç ustura demeyecek dipnot, eski antlaşmada saçın kesilmemesi, Tanrı'ya adanmış kişinin belirtisiydi. Hena Rabbe yakarışını sürdürürken, Eli onun dudaklarını gözetliyordu. Hena içinden yakarıyor, yalnız dudakları kımıldıyor, sesi duyulmuyordu. Bu yüzden Eli, Hanna'yı sarhoş sanarak, sarhoşluğunu ne zamana dek sürdüreceksin? Artık şarabı bırak dedi. Hena, ah, öyle değil efendim diye yanıtladı, ben yüreği acılarla dolu bir kadınım. Ne şarap içtim, ne de başka bir içki. Sadece yüreğimi Rabbe döküyordum. Kulunu kötü bir kadın sanma. Yakarışımı şimdiye dek sürdürmemin nedeni çok kaygılı, üzüntülü olmamdır. Eli, öyleyse esenlikle git dedi, İsrail'in Tanrısı dileğini yerine getirsin. Hena, senin gözünde lütuf bulayım deyip yoluna gitti. Sonra yemek yedi. Artık üzgün değildi. Ertesi sabah erkenden kalkıp Rabbe tapındılar. Ondan sonra Rama'daki evlerine döndüler. Elkâna karısı Hena ile birleşti ve Rab Hanna'yı anımsadı. Zamanı gelince Hena gebe kaldı ve bir erkek çocuk doğurdu. Onu Rab'den diledim diyerek adını Samuel koydu. Dipnot, Samuel, Tanrı duyar anlamına gelir. Hena Samuel'i Tanrı'ya adıyor. Elkâna Rabbe yıllık kurbanını ve adağını sunmak üzere ev halkıyla birlikte Şilo'ya gitti. Ama Hena gitmedi. Kocasına, çocuk sütten kesildikten sonra onu Rabbin hizmetinde bulunmak üzere götüreceğim. Yaşamı boyunca orada kalacak dedi. Kocası Elkâna, nasıl istersen öyle yap diye karşılık verdi, çocuk sütten kesilinceye dek burada kal. Rab sözünü yerine getirsin. Böylece Hena oğlu sütten kesilinceye dek evde kalıp onu emzirdi. Küçük çocuk sütten kesildikten sonra Hena 3 yaşında bir boğa, bir efa un ve bir tulum şarap alarak onu kendisiyle birlikte Rabbin Şilo'daki tapınağına götürdü. Dipnot, Septuaginta, Kumran, Süryanice 3 yaşında bir boğa, Masoretik metin 3 boğa. Bir efa, yaklaşık 13,2 kilogram boğayı kestikten sonra çocuğu Eli'ye getirdiler. Hena, ey efendim, yaşamın hakkı için derim ki, burada yanında durup Rabbe yakaran kadınım ben dedi, bu çocuk için yakarmıştım, Rab dileğimi yerine getirdi. Ben de onu Rabbe adıyorum. Yaşamı boyunca Rabbe adanmış kalacaktır. Sonra çocuk orada Rabbe tapındı. Hanna'nın duası bölüm 2 Hena şöyle dua etti, yüreğim Rab'de bulduğum sevinçle coşuyor, gücümü yükselten Rab'dir. Düşmanlarımın karşısında övünüyor, kurtarışınla seviniyorum dipnot, gücümü, İbranice boynuzumu. Kutsallıkta Rabbin benzeri yok, evet, senin gibisi yok, ya Rab Tanrımız gibi dayanak yok. Artık büyük konuşmayın, ağzınızdan küstahça sözler çıkmasın, çünkü Rab her şeyi bilen Tanrıdır, odur davranışları tartan.
Güçlülerin yayları kırılır, güçsüzlerse güçle donatılır. Toklar yiyecek uğruna gündelikçi olur, açlar doyurulur. Kısır kadın 7 çocuk doğururken, çok çocuklu kadın kimsesiz kalır. Rab öldürür de diriltir de, ölüler diyarına indirir ve çıkarır. O kimini yoksul, kimini varsıl kılar, kimini alçaltır, kimini yükseltir. Düşkünü yerden kaldırır, yoksulu çöplükten çıkarır, soylularla oturtsun kendilerine onur tahtını miras olarak bağışlasın diye. Çünkü yeryüzünün temelleri Rabbindir, o dünyayı onların üzerine kurmuştur. Rab sadık kullarının adımlarını korur, ama kötüler karanlıkta susturulur. Çünkü güçle zafere ulaşamaz insan. Rabbe karşı gelenler paramparça olacak, Rab onlara karşı gökleri gürletecek, bütün dünyayı yargılayacak, kralını güçle donatacak, meshettiği kralın gücünü yükseltecek. Sonra Elkâna Rama'ya, evine döndü. Küçük Semuel ise kâhin Eli'nin gözetiminde Rabbin hizmetinde kaldı. Eli'nin oğullarının yaptığı kötülükler Eli'nin oğulları değersiz kişilerdi. Rabbi ve kâhinlerin halkla ilgili kurallarını önemsemiyorlardı. Biri sunduğu kurbanın etini haşlarken, kâhinin hizmetkarı elinde 3 dişli büyük bir çatalla gelir, çatalı kap, tencere, tava ya da kazana daldırırdı. Çatalla çıkarılan her şey kâhin için ayrılırdı. Şilo'ya gelen İsraillilerin hepsine böyle davranırlardı. Üstelik kurbanın yağları yakılmadan önce, kâhinin hizmetkarı gelip kurban sunan adama, kâhine kızartmalık et ver. Senden haşlanmış et değil, çiğ et alacak derdi. Kurban sunan, önce hayvanın yağları yakılmalı, sonra dilediğin kadar al diyecek olsa, hizmetkar, hayır, şimdi vereceksin, yoksa zorla alırım diye karşılık verirdi. Gençlerin Rabbe karşı işledikleri günah çok büyüktü, çünkü Rabbe sunulan sunuları küçümsüyorlardı. Bu arada genç Semuel, keten efod giymiş, Rabbin önünde hizmet ediyordu. Yıllık kurbanı sunmak için annesi her yıl kocasıyla birlikte oraya gider, diktiği cübbeyi oğluna getirirdi. Kâhin Eli de, Elkâna ile karısına iyi dilekte bulunarak, dilediği ve Rabbe adadığı çocuğun yerine Rab sana bu kadından başka çocuklar versin, derdi. Bundan sonra evlerine dönerlerdi. Rabbin lütfuna eren Hena gebe kalıp 3 erkek, 2 kız daha doğurdu. Küçük Semuel ise Rabbin hizmetinde büyüdü. Eli artık çok yaşlanmıştı. Oğullarının İsraillilere bütün yaptıklarını, buluşma çadırının girişinde görevli kadınlarla düşüp kalktıklarını duymuştu. Onlara, neden böyle şeyler yapıyorsunuz dedi, yaptığınız kötülükleri herkesten işitiyorum. Olmaz bu, oğullarım Rabbin halkı arasında yayıldığını duyduğum haber iyi değil. İnsan insana karşı günah işlerse, Tanrı onun için aracılık yapar. Ama Rabbe karşı günah işleyeni kim savunacak? Ne var ki, onlar babalarının sözünü dinlemediler. Çünkü Rab onları öldürmek istiyordu. Bu arada giderek büyüyen genç Semuel Rabbin de halkın da beğenisini kazanmaktaydı. Eli'nin oğullarına karşı peygamberlik sözü o sıralarda bir tanrı adamı Eli'ye gelip şöyle dedi, Rab diyor ki, atan ve soyu Mısır'da Firavun'un halkına kölelik ederken kendimi onlara açıkça göstermedim mi? Sunağıma çıkması, buhur yakıp önümde efod giymesi için bütün İsrail oymakları arasından yalnız atanı kendime kâhin seçtim. Üstelik İsraillilerin yakılan bütün sunularını da atanın soyuna verdim. Öyleyse neden konutum için buyurduğum kurbanı ve sunuyu küçümsüyorsunuz? Halkım İsrail'in sunduğu bütün sunuların en iyi kısımlarıyla kendinizi semirterek neden oğullarını benden daha çok sayıyorsun? Bu nedenle İsrail'in Tanrısı Rab şöyle diyor, gerçekten, ailen ve atanın soyu sonsuza dek bana hizmet edecekler demiştim. Ama şimdi Rab şöyle buyuruyor, bu benden uzak olsun beni onurlandıranı ben de onurlandırırım. Ama beni saymayan küçük düşürülecek. Soyundan hiç kimsenin yaşlanacak kadar yaşamaması için senin ve atanın soyunun gücünü kıracağım günler yaklaşıyor. İsrail'e yapılacak bütün iyiliğe karşın, sen konutumda sıkıntı göreceksin. Artık soyundan hiç kimse yaşlanacak kadar yaşamayacak. Sunağımdan bütün soyunu yok edeceğim, yalnız bir kişiyi esirgeyeceğim. Gözleri ağlamaktan kör olacak, yüreği yanacak. Ama soyundan gelenlerin hepsi kılıçla ölecekler.
Dipnot, Septuaginta, Qumran sunağımdan bütün soyunu yok edeceğim, yalnız bir kişiyi esirgeyeceğim. Gözleri ağlamaktan kör olacak, yüreği yanacak, Masoretik metin gözlerini körleştirmek ve sana sıkıntı vermek için sunağımdan bütün soyunu yok etmeyeceğim, yalnız birini esirgeyeceğim. Septuaginta, Qumran kılıçla, Masoretik metin adamlar olarak. İki oğlun Hofni ile Pinehas'ın başına gelecek olay senin için bir belirti olacak, ikisi de aynı gün ölecek. İsteklerimi ve amaçlarımı yerine getirecek güvenilir bir kâhin çıkaracağım kendime. Onun soyunu sürdüreceğim, o da mesettiğim kişinin önünde sürekli hizmet edecek. Ailenden sağ kalan herkes bir parça gümüş ve bir somun ekmek için gelip ona boyun eğecek ve, ne olur, karın tokluğuna beni herhangi bir kâhinlik görevine ata diye yalvaracak. Tanrı'nın Semuel'e seslenişi bölüm 3 Genç Semuel Eli'nin yönetimi altında Rab'be hizmet ediyordu. O günlerde Rabbin sözü seyrek geliyordu, görümlerde azalmıştı. Bir gece Eli yatağında uyuyordu. Gözleri öyle zayıflamıştı ki, güçlükle görebiliyordu. Semuel ise Rabbin tapınağında, Tanrı'nın sandığının bulunduğu yerde uyuyordu. Tanrı'nın kandili daha sönmemişti. Rab Semuel'e seslendi. Semuel, buradayım diye karşılık verdi. Ardından Eli'ye koşup, beni çağırdın, işte buradayım dedi. Ama Eli, ben çağırmadım, dön yat diye karşılık verdi. Semuel de dönüp yattı. Rab yine, Semuel diye seslendi. Semuel kalkıp Eli'ye gitti ve, işte, buradayım, beni çağırdın dedi. Eli, çağırmadım, oğlum diye karşılık verdi dön yat. Semuel Rabbi daha tanımıyordu. Rabbin sözü henüz ona açıklanmamıştı. Rab yine üçüncü kez Semuel'e seslendi. Semuel kalkıp Eli'ye gitti. İşte buradayım, beni çağırdın dedi. O zaman Eli genç Semuel'e Rabbin seslendiğini anladı. Bunun üzerine Semuel'e, git yat dedi, sana yine seslenirse, konuş, ya Rab, kulun dinliyor dersin. Semuel gidip yerine yattı. Rab gelip orada durdu ve önceki gibi, Semuel, Semuel diye seslendi. Semuel, konuş, kulun dinliyor diye yanıtladı. Rab Semuel'e şöyle dedi, ben İsrail'de her duyanı şaşkına çevirecek bir şey yapmak üzereyim. O gün Eli'nin ailesine karşı söylediğim her şeyi baştan sona dek yerine getireceğim. Çünkü farkında olduğu günahtan ötürü ailesini sonsuza dek yargılayacağımı Eli'ye bildirdim. Oğulları Tanrı'ya saygısızlık ettiler. Eli de onlara engel olmadı. Dipnot, Septuaginta ve bazı eski İbrani din bilginlerine göre Tanrı'ya saygısızlık ettiler, Masoretik metin başlarına lanet getirdiler. Bu nedenle, Eli'nin ailesinin günahı hiçbir zaman kurban ya da sunuyla bile bağışlanmayacaktır diyerek Eli'nin ailesi hakkında ant içtim. Semuel sabaha kadar yattı, sonra Rabbin tapınağının kapılarını açtı. Gördüğü görümü Eli'ye söylemekten çekiniyordu. Ama Eli ona, oğlum Semuel diye seslendi. Semuel, işte buradayım diye yanıtladı. Eli, Rab sana neler söyledi? Diye sordu, lütfen benden gizleme. Sana söylediklerinden birini bile benden gizlersen, Tanrı sana aynısını, hatta daha kötüsünü yapsın. Bunun üzerine Semuel hiçbir şey gizlemeden ona her şeyi anlattı. Eli de, o Rab'dir, gözünde iyi olanı yapsın dedi. Semuel büyürken Rab onunla birlikteydi. Rab ona verdiği sözlerin hiçbirinin boşa çıkmasına izin vermedi. Semuel'in Rabbin bir peygamberi olarak onaylandığını Dan'dan Beer-Şeva'ya kadar bütün İsrail anladı. Rab Şilo'da görünmeyi sürdürdü. Orada sözü aracılığıyla kendisini Semuel'e tanıttı. Bölüm 4 Semuel'in sözü bütün İsrail'de yayıldı. Dipnot, Masoretik metin Semuel'in sözü bütün İsrail'de yayıldı, Septuaginta o günlerde Filistliler İsraillilerle savaşmak üzere toplandılar. Antlaşma sandığı ele geçiriliyor, İsrailliler Filistlilerle savaşmak üzere yola çıktılar. İsrailliler Even-Ezer'de, Filistliler de Afek'te ordugah kurdu. Filistliler İsrail'e karşı savaş düzenine girdiler. Savaş her yere yayılınca, Filistliler İsraillileri bozguna uğrattı. Savaş alanında 4000'e yakın İsrailliyi öldürdüler. Askerler ordugaha dönünce, İsrail'in ileri gelenleri, neden bugün Rab bizi Filistlilerin önünde bozguna uğrattı? Diye sordular,
Rabbin antlaşma sandığını Şilo'dan buraya getirelim ki, aramıza geldiğinde bizi düşmanlarımızın elinden kurtarsın. Halk Şilo'ya adamlar gönderdi. Keruvlar arasında taht kurmuş, her şeye egemen Rabbin antlaşma sandığını oradan getirdiler. Eli'nin iki oğlu, Hofni ile Pinehas da Tanrı'nın antlaşma sandığının yanındaydılar. Rabbin antlaşma sandığı ordugaha varınca, bütün İsrailliler öyle yüksek sesle bağırdılar ki, yer yerinden oynadı. Filistliler bağırışmaları duyunca, İbranilerin ordugahındaki bu yüksek bağırışmaların anlamı ne? Diye sordular. Rabbin sandığının ordugaha getirildiğini öğrenince, korkarak, Tanrılar ordugaha gelmiş dediler, vay başımıza. Daha önce buna benzer bir olay olmamıştı. Vay başımıza, bu güçlü tanrıların elinden bizi kim kurtarabilir? Çölde Mısırlıları her tür belaya çarptıran tanrılar bunlar. Güçlü olun, ey Filistliler, yiğitçe davranın, yoksa, İbraniler size nasıl boyun eğdiyse, siz de onlara öyle boyun eğeceksiniz. Bu yüzden yiğitçe davranın ve savaşın. Böylece Filistliler savaşıp İsraillileri bozguna uğrattılar. İsraillilerin hepsi evlerine kaçtı. Yenilgi öyle büyüktü ki, İsrailliler 30.000 yaya asker yitirdi, Tanrı'nın sandığı alındı, Eli'nin iki oğlu, Hofni ile Pinehas öldü. Eli'nin ölümü Benyaminli bir adam savaş alanından koşarak aynı gün Şilo'ya ulaştı. Giysileri yırtılmış, başı toz toprak içindeydi. Adam Şilo'ya vardığında, Tanrı'nın sandığı için yüreği titreyen Eli, yol kenarında bir sandalyeye oturmuş, kaygıyla bekliyordu. Adam kente girip olup bitenleri anlatınca, kenttekilerin tümü haykırdı. Eli haykırışları duyunca, bu gürültünün anlamı ne? Diye sordu. Adam olanları Eli'ye bildirmek için hemen onun yanına geldi. O sırada Eli 98 yaşındaydı. Gözleri zayıflamış, göremiyordu. Adam Eli'ye, ben savaş alanından geliyorum dedi, savaş alanından bugün kaçtım. Eli, ne oldu, oğlum? Diye sordu. Haber getiren adam şöyle yanıtladı, İsrailliler Filistlilerin önünden kaçtı. Askerler büyük bir yenilgiye uğradı. İki oğlun, Hofni ile Pinehas öldü. Tanrı'nın sandığı da ele geçirildi. Adam Tanrı'nın sandığından söz edince, Eli sandalyeden geriye, kapının yanına düştü. Yaşlı ve şişman olduğundan boynu kırılıp öldü. İsrail halkını 40 yıl süreyle yönetmişti. Eli'nin gelini Pinehas'ın karısı gebeydi, doğurmak üzereydi. Tanrı'nın sandığının ele geçirildiğini, kayınbabasıyla kocasının öldüğünü duyunca birden sancıları tuttu, yere çömelip doğurdu. Ölmek üzereyken ona yardım eden kadınlar, korkma, bir oğlun oldu dediler. Ama o aldırmadı, karşılık da vermedi. Tanrı'nın sandığı ele geçirilmiş, kayınbabasıyla kocası ölmüştü. Bu yüzden, yücelik İsrail'den ayrıldı diyerek çocuğa İkavıt adını verdi. Dipnot, İkavıt yücelik yok anlamına gelir. Yücelik İsrail'den ayrıldı dedi, çünkü Tanrı'nın sandığı ele geçirildi. Antlaşma sandığı Aşdod'a ve Ekron'a taşınıyor. Bölüm 5 Filistliler, Tanrı'nın sandığını ele geçirdikten sonra, onu Evin Ezer'den Aşdod'a götürdüler. Tanrı'nın sandığını Dagon tapınağına taşıyıp Dagon heykelinin yanına yerleştirdiler. Ertesi gün erkenden kalkan Aşdodlular, Dagon'u Rabbin sandığının önünde yüzüstü yere düşmüş buldular. Dagon'u alıp yerine koydular. Ama ertesi sabah erkenden kalktıklarında, Dagon'u yine Rabbin sandığının önünde yüzüstü yere düşmüş buldular. Bu kez Dagon'un başıyla iki eli kırılmış, eşiğin üzerinde duruyordu, yalnızca gövdesi kalmıştı. Dagon kâhinleri de, Aşdod'daki Dagon tapınağına bütün gelenler de bu yüzden bugün de tapınağın eşiğine basmıyorlar. Rab Aşdodluları ve çevrelerindeki halkı ağır biçimde cezalandırdı, onları urlarla cezalandırıp sıkıntıya soktu. Dipnot, Masoretik metin soktu, Septuagint'a soktu. Ülkelerinde fareler göründü. Kentin her yanına ölüm saçmaya başladı. Aşdodlular olup bitenleri görünce, İsrail Tanrısının sandığı yanımızda kalmamalı, çünkü o bizi de, ilahımız Dagon'u da ağır bir biçimde cezalandırıyor dediler. Bunun üzerine ulaklar gönderip bütün Filist beylerini çağırttılar ve, İsrail Tanrısının sandığını ne yapalım? Diye sordular.
Filist beyleri, İsrail tanrısının sandığı Gat'a götürülsün dediler. Böylece İsrail tanrısının sandığını Gat'a götürdüler. Ama sandık oraya götürüldükten sonra, Rab o kenti de cezalandırdı. Kenti çok büyük bir korku sardı. Rab kent halkını, büyük küçük herkesi urlarla cezalandırdı. Bu yüzden Tanrı'nın sandığını Ekron'a gönderdiler. Tanrı'nın sandığı kente girer girmez Ekronlular, bizi ve halkımızı yok etmek için İsrail Tanrısının sandığını bize getirdiler diye bağırdılar. Bütün Filist beylerini toplayarak, İsrail Tanrısı'nın sandığını buradan uzaklaştırın dediler, sandık yerine geri gönderilsin, öyle ki, bizi de halkımızı da yok etmesin. Çünkü kentin her yanını ölüm korkusu sarmıştı. Tanrı'nın onlara verdiği ceza çok ağırdı. Sağ kalanlarda urlar çıktı. Kent halkının haykırışı göklere yükseldi. Antlaşma sandığının İsrail'e geri verilişi bölüm 6 Rabbin sandığı Filist ülkesinde 7 ay kaldıktan sonra, Filistliler kâhinlerle falcıları çağırtıp, Rabbin sandığını ne yapalım onu nasıl yerine göndereceğimizi bize bildirin dediler. Kâhinlerle falcılar, İsrail Tanrısının sandığını geri gönderecekseniz, boş göndermeyin diye yanıtladılar, ona bir suç sunusu sunmalısınız. O zaman iyileşecek ve onun sizi neden sürekli cezalandırdığını anlayacaksınız. Filistliler, ona suç sunusu olarak ne göndermeliyiz? Diye sordular. Kâhinlerle falcılar, suç sununuz Filist beylerinin sayısına göre 5 altın ur ve 5 altın fare olsun diye yanıtladılar. Çünkü aynı bela hepinizin de, beylerinizin de üzerindedir. Onun için, urların ve ülkeyi yıkan farelerin benzerlerini yapın. Böylelikle İsrail'in Tanrısını onurlandırın. Belki sizin, ilahlarınızın ve ülkenizin üzerindeki cezayı hafifletir. Neden Mısırlıların ve Firavun'un yaptığı gibi inat ediyorsunuz? Tanrı Mısırlıları alaya aldıktan sonra, İsrail halkının Mısır'dan çıkması için onları serbest bırakmadılar mı? Şimdi yeni bir arabayla boyunduruk vurulmamış, süt veren 2 inek hazırlayın. İnekleri arabaya koşun, buzağılarını artlarından ayırıp ahıra götürün. Rabbin sandığını alıp arabaya koyun, suç sunusu olarak ona göndereceğiniz altın eşyaları da bir kutuya koyup yanına yerleştirin. Sonra bırakın arabayı yoluna gitsin. Ama ardından gözetleyin. Eğer kendi ülkesine, Beyt Şemeş'e giden yoldan ilerlerse, demek ki, üzerimize bu büyük yıkımı getiren odur. Yoksa bu yıkımın ondan gelmediğini, bize bir rastlantı olduğunu anlayacağız. Adamlar denileni yaptılar. Süt veren 2 inek getirip arabaya koştular, buzağılarını da ahıra kapadılar. İçinde farelerle urların altın benzerlerinin bulunduğu kutuyu Rabbin sandığıyla birlikte arabaya koydular. İnekler dosdoğru Beyt Şemeş yolundan gittiler. Sağa sola sapmadan, böğüre ana yoldan ilerlediler. Filist beyleri onları Beyt Şemeş sınırına dek izledi. O sırada Beyt Şemeşliler vadide buğday biçiyorlardı. Gözlerini kaldırıp sandığı görünce sevindiler. Beyt Şemeşli Yeşun'un tarlasına giren araba oradaki büyük bir taşın yanında durdu. Beyt Şemeşliler arabanın odununu yardılar, inekleri de Rab ve yakmalık sunu olarak sundular. Levililer Rabbin sandığını ve içinde altın eşyaların bulunduğu yanındaki kutuyu indirip büyük taşın üzerine koymuşlardı. O gün Beyt Şemeşliler Rab ve yakmalık sunular sunup kurbanlar kestiler. Filistlilerin 5 beyi olup bitenleri gördükten sonra aynı gün Ekron'a döndüler. Filistliler Aşdod, Gazze, Aşkılın, Gat ve Ekron kentleri için Rab ve suç sunusu olarak ur biçiminde birer altın gönderdiler. Altın farelerse, surlu kentlerle çevre köyler dahil 5 Filistli beye ait kentlerin sayısı kadardı. Beyt Şemeşli Yeşun'un tarlasında Rabbin antlaşma sandığının üzerine konduğu büyük taş tanık olarak bugün de duruyor. Rabbin antlaşma sandığının içine baktıkları için, Rab Beyt Şemeşlilerden bazılarını cezalandırıp 70 kişiyi yok etti. Halk Rabbin başlarına getirdiği bu büyük yıkımdan dolayı yas tuttu. Dipnot, bazı İbranice el yazmaları 70 kişi, çoğu İbranice el yazmaları 70 kişi, 50.000 kişi. Beyt Şemeşliler, bu kutsal Tanrı'nın, Rabbin önünde kim durabilir? Bizden sonra kime gidecek? Diyorlardı.
Sonunda Kiryat Yearim'de oturanlara ulaklar göndererek, Filistliler Rabbin sandığını geri getirdiler, gelin, onu alıp götürün dediler. Bölüm 7 Bunun üzerine Kiryat Yearim halkı varıp Rabbin sandığını aldı. Onu Avinadav'ın tepedeki evine götürdüler. Rabbin antlaşma sandığına bakması için Avinadav oğlu Elazar'ı görevlendirdiler. Semuel İsrail'e önderlik ediyor sandık uzun bir süre, 20 yıl boyunca Kiryat Yearim'de kaldı. Bu arada bütün İsrail halkı Rabbin özlemini çekti. Semuel İsrail halkına şöyle dedi, eğer bütün yüreğinizle Rabbe dönmeye istekliyseniz, yabancı ilahları ve Aştoret'in putlarını aranızdan kaldırın. Kendinizi Rabbe adayıp yalnız ona kulluk edin. Rab de sizi Filistlilerin elinden kurtaracaktır. Bunun üzerine İsrailliler Baal'ın ve Aştoret'in putlarını atıp yalnızca Rabbe kulluk etmeye başladılar. O zaman Semuel, bütün İsrail halkını Mispa'da toplayın, ben de sizin için Rabbe yakaracağım dedi. Mispa'da toplanan İsrailliler kuyudan su çekip Rabbin önüne döktüler. O gün oruç tuttular ve, Rabbe karşı günah işlediği dediler. Semuel Mispa'da İsrail halkına önderlik etti. Filistliler İsrail halkının Mispa'da toplandığını duydular. Filist beyleri İsraillilere karşı savaşmaya çıktılar. İsrailliler bunu duyunca Filistlilerden korktular. Semuel'e, bizi Filistlilerin elinden kurtarması için Tanrımız Rabbe yakarmayı bırakma dediler. Bunun üzerine Semuel bir süt kuzusu alıp Rabbe tümüyle yakmalık sunu olarak sundu ve İsrailliler adına Rabbe yakardı. Rab de ona karşılık verdi. Semuel yakmalık sunuyu sunarken, Filistliler, İsraillilere saldırmak üzere yaklaşmışlardı. Ama Rab o an korkunç bir sesle gürleyerek Filistlileri öyle şaşkına çevirdi ki, İsraillilerin önünde bozguna uğradılar. Mispa'dan çıkan İsrailliler Filistlileri Beytkar'ın altına kadar kovalayıp öldürdüler. Semuel bir taş alıp Mispa ile Şen arasına dikti. Rab buraya kadar bize yardım etmiştir diyerek taşa Even Ezer adını verdi. Dipnot, Even Ezer, yardım taşı anlamına gelir. Yenilgiye uğrayan Filistliler bir daha İsrail topraklarına saldırmadılar. Semuel yaşadığı sürece Rab Filistlilerin saldırmasını engelledi. Ekron'dan Gat'a kadar Filistlilerin ele geçirdiği kentler İsrail'e geri verildi. Bunun yanı sıra İsrail'in sınır toprakları da Filistlilerin elinden kurtarıldı. İsraillilerle Amorlular arasında ise barış vardı. Semuel yaşadığı sürece İsrail'e önderlik yaptı. Her yıl gidip Beytel'i, Gilgal'ı, Mispa'yı dolaşır, bu kentlerden İsrail'i yönetirdi. Sonra Rama'daki evine döner, İsrail'i oradan yönetirdi. Orada Rabbe bir sunak yaptı. İsrail halkı bir kral istiyor. Bölüm 8 Semuel yaşlanınca oğullarını İsrail'e önder atadı. Beerşeva'da görev yapan ilk oğlunun adı Yoel, ikinci oğlunun adıysa Aviya'ydı. Ama oğulları onun yolunda yürümediler. Tersine, haksız kazanca yönelip rüşvet alır, yargıda yan tutarlardı. Bu yüzden İsrail'in bütün ileri gelenleri toplanıp Rama'ya, Semuel'in yanına vardılar. Ona, bak, sen yaşlandın dediler, oğulların da senin yolunda yürümüyor. Şimdi, öteki uluslarda olduğu gibi, bizi yönetecek bir kral ata. Ne var ki, bizi yönetecek bir kral ata demeleri Semuel'in hoşuna gitmedi. Semuel Rabbe yakardı. Rab, Semuel'e şu karşılığı verdi, halkın sana bütün söylediklerini dinle. Çünkü reddettikleri sen değilsin, kralları olarak beni reddettiler. Onları Mısır'dan çıkardığım günden bu yana bütün yaptıklarının aynısını sana da yapıyorlar. Beni bırakıp başka ilahlara kulluk ettiler. Şimdi onları dinle. Ancak onları açıkça uyar ve kendilerine krallık yapacak kişinin onları nasıl yöneteceğini söyle. Semuel kendisinden kral isteyen halka Rabbin bütün söylediklerini bildirdi. Size krallık yapacak kişinin yönetimi şöyle olacak, oğullarınızı alıp savaş arabalarında ve atlı birliklerinde görevlendirecek. Onun savaş arabalarının önünde koşacaklar. Bazılarını biner, bazılarını 50'şer kişilik birliklere komutan atayacak. Kimisini toprağını sürüp ekinini biçmek, kimisini de silahların ve savaş arabalarının donatımını yapmak için görevlendirecek. Kızlarınızı itriyatçı, aşçı, fırıncı olmak üzere alacak.
Seçkin tarlalarınızı, bağlarınızı, zeytinliklerinizi alıp hizmetkarlarına verecek. Tahıllarınızın, üzümlerinizin ondalığını alıp saray görevlileriyle öbür hizmetkarlarına dağıtacak. Kadın erkek kölelerinizi, seçkin boğalarınızı, eşeklerinizi alıp kendi işinde çalıştıracak. Dipnot, Septuaginta boğalarınızı, Masoretik metin gençlerinizi. Sürülerinizin de ondalığını alacak. Sizler ise onun köleleri olacaksınız. Bunlar gerçekleştiğinde, seçtiğiniz kral yüzünden feryat edeceksiniz. Ama Rab o gün size karşılık vermeyecek. Ne var ki, halk Semul'in sözünü dinlemek istemedi. Hayır, bizi yönetecek bir kral olsun dediler, böylece biz de bütün uluslar gibi olacağız. Kralımız bizi yönetecek, önümüzden gidip savaşlarımızı sürdürecek. Halkın bütün söylediklerini dinleyen Semul, bunları Rab'be aktardı. Rab Semul'e, onların sözünü dinle ve başlarına bir kral ata diye buyurdu. Bunun üzerine Semul İsraillilere, herkes kendi kentine dönsün dedi. Saul'un kral atanması bölüm 9 Benyamin oymağından Afiyah oğlu Bekorat oğlu Serir oğlu Avel oğlu Kiş adında bir adam vardı. Benyaminli Kiş sözü geçen biriydi. Saul adında genç, yakışıklı bir oğlu vardı. İsrail halkı arasında ondan daha yakışıklısı yoktu. Boyu herkesten bir baş daha uzundu. Bir gün Saul'un babası Kiş'in eşekleri kayboldu. Kiş, oğlu Saul'a, hizmetkarlardan birini yanına al da git, eşekleri ara dedi. Saul Efraim dağlık bölgesinden geçip Şalişa topraklarını dolaştı. Ama eşekleri bulamadılar. Şalim bölgesine geçtiler. Eşekler orada da yoktu. Sonra Benyamin bölgesinden geçtilerse de, hayvanları bulamadılar. Suf bölgesine varınca, Saul yanındaki hizmetkarına, haydi dönelim yoksa babam eşekleri düşünmekten vazgeçip bizim için kaygılanmaya başlar dedi. Hizmetkar, bak, bu kentte saygın bir tanrı adamı vardır diye karşılık verdi, bütün söyledikleri bir yerine geliyor. Şimdi ona gidelim. Belki gideceğimiz yolu o bize gösterir. Saul, gidersek, adama ne götüreceğiz? Dedi, torbalarımızdaki ekmek tükendi. Tanrı adamına götürecek bir armağanımız yok. Neyimiz kaldı ki? Hizmetkar, bak, bende çeyrek şekel gümüş var diye karşılık verdi, gideceğimiz yolu bize göstermesi için bunu Tanrı adamına vereceğim. Dipnot, çeyrek şekel, yaklaşık 3 gram eskiden İsrail'de biri Tanrı'ya bir şey sormak istediğinde, haydi, biliciye gidelim derdi. Çünkü bugün peygamber denilene o zaman bilici denirdi. Saul hizmetkarına, iyi, haydi gidelim dedi. Böylece Tanrı adamının yaşadığı kente gittiler. Yokuştan kente doğru çıkarlarken, kuyudan su çekmeye giden kızlarla karşılaştılar. Onlara, bilici burada mı diye sordular. Kızlar, evet, ileride diye karşılık verdiler, şimdi çabuk davranın. Kentimize bugün geldi. Çünkü halk bugün tapınma yerinde bir kurban sunacak. Kente girer girmez, yemek için tapınma yerine çıkmadan önce onu bulacaksınız. Kurbanı o kutsayacağı için, kendisi gelmeden halk yemek yemez. Çağrılı olanlar o geldikten sonra yemeye başlar. Şimdi gidin, onu hemen ulursunuz. Saul'la hizmetkarı kente gittiler. Kente girdiklerinde, tapınma yerine çıkmaya hazırlanan Semul onlara doğru ilerliyordu. Saul gelmeden bir gün önce Rab Semul'e şunu açıklamıştı, yarın bu saatlerde sana Benyamin bölgesinden birini göndereceğim. Onu halkım İsrail'in önderi olarak mesedeceksin, halkımı Filistlilerin elinden o kurtaracak. Halkımın durumuna baktım, çünkü haykırışları bana ulaştı. Semul Saul'u görünce, Rab, işte sana sözünü ettiğim adam dedi, halkıma o önderlik edecek. Saul kent kapısında duran Semul'e yaklaştı. Bilicinin evi nerede, lütfen söyler misin? Dedi. Semul, bilici benim diye yanıtladı, önümden tapınma yerine çıkın. Bugün benimle birlikte yemek yiyeceksiniz. Yarın sabah düşündüğün her şeyi sana bildirip seni geri gönderirim. 3 gün önce kaybolan eşeklerin için kaygılanma. Onlar bulundu. İsrail'in özlemi kime yönelik? Sana ve babanın ailesine değil mi? Saul şu karşılığı verdi, ben İsrail oymaklarının en küçüğü olan Benyamin oymağından değil miyim? Ait olduğum boy da Benyamin oymağına bağlı bütün boyların en küçüğü değil mi?
Bana neden böyle şeyler söylüyorsun? Samuel Saul ile hizmetkarını alıp yemek odasına götürdü, yaklaşık 30 çağrılı arasında ilk sırayı onlara verdi. Sonra aşçıya, sana verdiğim ve bir kenara ayırmanı söylediğim payı getir dedi. Aşçı budu getirip Saul'un önüne koydu. Samuel, işte senin için ayrılan parça, buyur ye dedi. Çünkü bunu belirtilen gün çağırdığım halkla birlikte yemen için sakladım. O gün Saul Samuel'le yemek yedi. Tapınma yerinden kente indikten sonra Samuel evinin damında Saul'la konuştu. Dipnot, Masoretik metin Samuel evinin damında Saul'la konuştu, Septuaginta Saul için damda bir döşek serildi, o da orada yattı. Sabah erkenden, şafak sökerken kalktılar. Samuel, damdan Saul'u çağırıp, hazırlan, seni göndereceğim dedi. Saul kalktı. Samuel'le birlikte dışarı çıktılar. Kentin sınırına yaklaşırken Samuel Saul'a, hizmetkara önümüzden gitmesini söyle dedi. Hizmetkar öne geçince, Samuel, ama sen dur diye ekledi, sana Tanrı'nın sözünü bildireceğim. Bölüm 10 Sonra Samuel yağ kabını alıp yağı Saul'un başına döktü. Onu öpüp şöyle dedi, Rab seni kendi halkına önder olarak mesetti. Bugün benden ayrıldıktan sonra Benyamin sınırında, Selsah'taki Rahel'in mezarı yanında 2 kişiyle karşılaşacaksın, sana, aramaya çıktığın eşekler bulundu diyecekler, baban eşekleri düşünmekten vazgeçti, oğlum için ne yapsam diye sizin için kaygılanmaya başladı. Oradan daha ilerleyip Tavır'daki meşe ağacına varacaksın, orada biri 3 oğlak, biri 3 somun ekmek, öbürü de bir tulum şarapla Tanrı'nın huzuruna, Beytel'e çıkan 3 adamla karşılaşacaksın. Seni selamlayıp 2 somun ekmek verecekler. Sen de kabul edeceksin. Sonra Filist ordugahının bulunduğu Givat Elohim'e varacaksın. Kente girince, önlerinde çenk, tef, kaval ve lir çalanlarla birlikte peygamberlik ederek tapınma yerinden inen bir peygamber topluluğuyla karşılaşacaksın. Rabbin ruhu senin üzerine güçlü bir biçimde inecek. Onlarla birlikte peygamberlikte bulunacak ve başka bir kişiliğe bürüneceksin. Bu belirtiler gerçekleştiğinde, duruma göre gerekeni yap. Çünkü Tanrı seninledir. Şimdi benden önce Gilgal'a git. Yakmalık sunuları sunmak ve esenlik kurbanlarını kesmek için ben de yanına geleceğim. Ancak, ben yanına gelip ne yapacağını bildirene dek 7 gün beklemen gerekecek. Saul, Samuel'in yanından ayrılmak üzere ona sırtını döner dönmez, Tanrı ona başka bir kişilik verdi. O gün bütün bu belirtiler gerçekleşti. Giva'ya varınca, Saul'u bir peygamber topluluğu karşıladı. Tanrı'nın ruhu güçlü bir biçimde üzerine indi ve Saul onlarla birlikte peygamberlikte bulunmaya başladı. Onu önceden tanıyanların hepsi, peygamberlerle birlikte peygamberlikte bulunduğunu görünce, birbirlerine, ne oldu Kişoğlu'na? Saul da mı peygamber oldu? Diye sordular. Orada oturanlardan biri, ya onların babası kim? Dedi. İşte, Saul da mı peygamber oldu? Sözü buradan gelir. Saul peygamberlikte bulunduktan sonra tapınma yerine çıktı. Amcası, Saul ile hizmetkarına, nerede kaldınız diye sordu. Saul, eşekleri arıyorduk diye karşılık verdi, onları bulamayınca, Samuel'e gittik. Amcası, Samuel sana neler söyledi, lütfen bana da anlat dedi. Saul, eşeklerin bulunduğunu bize açıkça bildirdi diye yanıtladı. Ama Samuel'in krallıkla ilgili sözlerini amcasına açıklamadı. Sonra Samuel, İsrail halkını Mispa'da Rab için bir araya getirip şöyle dedi, İsrail'in Tanrısı Rab diyor ki, ben İsraillileri Mısır'dan çıkardım. Mısırlıların ve size baskı yapan bütün krallıkların elinden sizi kurtardım. Ama siz bugün bütün zorluk ve sıkıntılarınızdan sizi kurtaran Tanrınıza sırt çevirdiniz ve, hayır, bize bir kral ata dediniz. Şimdi Rabbin önünde oymak oymak, boy boy dizilin. Samuel bütün İsrail oymaklarını bir bir öne çıkardı. Bunlardan Benyamin oymağı kurayla seçildi. Sonra Benyamin oymağını boy boy öne çağırdı. Matri'nin boyu seçildi. En sonunda da Matri boyundan Kiş oğlu Saul seçildi. Onu aradılarsa da bulamadılar. Yine Rabbe, o daha buraya gelmedi mi? Diye sordular. Rab de, o burada, eşyaların arasında saklanıyor dedi. Bunun üzerine koşup Saul'u oradan getirdiler. Saul halkın arasına geldi.
Boyu hepsinden bir baş uzundu. Samuel halka, Rabbin seçtiği adamı görüyor musunuz dedi, bütün halkın arasında bir benzeri yok. Bunun üzerine halk, yaşasın kral diye bağırdı. Samuel krallığın ilkelerini halka açıkladı. Bunları kitap haline getirip Rabbin önüne koydu. Sonra herkesi evine gönderdi. Saul da Giva'ya, kendi evine döndü. Tanrı'nın isteklendirdiği yiğitler ona eşlik ettiler. Ama bazı kötü kişiler, o bizi nasıl kurtarabilir diyerek Saul'u küçümsediler ve ona armağan vermediler. Saul ise buna aldırmadı. Saul Ammonluları bozguna uğratıyor. Bölüm 11 Emin kralı Nahaş Yaveş Gilat üzerine yürüyüp kenti kuşattı. Bütün Yaveşliler, Nahaş'a, bizimle bir antlaşma yap, sana kulluk ederiz dediler. Ama Ammonlu Nahaş, ancak bir koşulla sizinle antlaşma yaparım diye karşılık verdi, bütün İsrail halkını küçük düşürmek için her birinizin sağ gözünü oyup çıkaracağım. Yaveş kentinin ileri gelenleri ona, İsrail'in her bölgesine ulaklar göndermemiz için bize 7 günlük bir süre tanı dediler, eğer bizi kurtaracak kimse çıkmazsa o zaman sana teslim oluruz. Ulaklar Saul'un yaşadığı Giva kentine gelip olanları halka bildirince, herkes hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı. Tam o sırada Saul, öküzlerinin ardında, tarladan dönüyordu. Halka ne oldu, neden böyle ağlıyorlar, diye sordu. Yaveşlilerin söylediklerini ona anlattılar. Saul bu sözleri duyunca, Tanrı'nın ruhu güçlü bir biçimde onun üzerine indi. Saul çok öfkelendi. Bir çift öküz alıp parçaladı. Ulaklar aracılığıyla İsrail'in Yır bölgesine bu parçaları gönderip şöyle dedi, Saul Samuel'in ardınca gelmeyen herkesin öküzlerine de aynı şey yapılacaktır. Halk Rab korkusuyla sarsıldı ve tek beden halinde yola çıktı. Saul onları Bezek'te topladı. İsrail halkı 300.000, Yahudalılar ise 30.000 kişiydi. Oraya gelen Yaveşli ulaklara şöyle dediler, Yaveş Gilat halkına, yarın öğleye doğru kurtarılacaksınız deyin. Ulaklar gidip bu haberi iletince Yaveşliler sevindi. Ammonlulara, yarın size teslim olacağız dediler, bize ne dilerseniz yapın. Ertesi gün Saul adamlarını 3 bölüye ayırdı. Adamlar sabah nöbetinde Ammonluların ordugahına girdi. Kırım günün en sıcak zamanına dek sürdü. Sağ kalanlar dağıldı, 2 kişi bile bir arada kalmadı. Bundan sonra halk Samuel'e, Saul mu bize krallık yapacak? Diyenler kimdi? Getirin onları, öldürelim dedi. Ama Saul, bugün hiç kimse öldürülmeyecek diye yanıtladı. Çünkü Rab bugün İsrail halkına kurtuluş verdi. Samuel halka, haydi, Gilgal'a gidip orada krallığı yeniden onaylayalım dedi. Böylece bütün halk Gilgal'a gidip Rabbin önünde Saul'un kral olduğunu onayladı. Orada, Rabbin önünde esenlik kurbanları kestiler, Saul'da bütün İsrailliler de büyük bir sevinç yaşadılar. Samuel'in Söylevi bölüm 12 Bundan sonra Samuel İsrail halkına şöyle dedi, bana söylediğiniz her şeye kulak verdim, size bir kral atadım. Şimdi size önderlik yapan bir kralınız var. Bense yaşlandım, saçım ağardı. Oğullarım da sizlerle birlikte. Gençliğimden bugüne dek size önderlik yaptım. İşte karşınızda duruyorum. Hanginizin öküzünü aldım? Kimin eşeğine el koydum? Kimi dolandırdım? Kime baskı yaptım? Göz yummak için kimden rüşvet aldım? Rabbim ve onun meshettiğinin önünde bana karşı tanıklık edin de size karşılığını vereyim. Halk, bizi dolandırmadın diye karşılık verdi, bize baskıda yapmadın. Kimsenin elinden hiçbir şey almadın. Samuel, bana karşı bir şey bulamadığınıza bugün hem Rab, hem de onun meshettiği kral tanıktır dedi. Evet, tanıktır dediler. Samuel konuşmasını şöyle sürdürdü, Musa ile Harun'u görevlendiren, atalarınızı Mısır'dan çıkaran Rab'dir. Şimdi burada durun, Rabbin önünde, onun sizi ve atalarınızı tekrar nasıl kurtardığına dair kanıtlar göstereyim size. Yakup Mısır'a gittikten sonra, atalarınız Rabbe yakardı. O da atalarınızı Mısır'dan çıkarıp burada yerleşmelerini sağlayan Musa ile Harun'u gönderdi. Ama atalarınız tanrıları Rabbi unuttular. Bu yüzden Rab onları Hasır ordusunun komutanı Sisera'nın, Filistlilerin ve Moav kralının eline teslim etti. Bunlar atalarınıza karşı savaştılar.
Atalarınız Rabbe, günah işledik, Rabbi bırakıp Baal'ın ve Aştoret'in putlarına kulluk ettik. Ama şimdi bizi düşmanlarımızın elinden kurtar, sana kulluk edeceğiz diye seslendiler. Rab de Yerebaal'ı, Bedan'ı, Yiftah'ı ve Ben Semul'i gönderdi. Güvenlik içinde yaşamanız için sizi saran düşmanlarınızın elinden kurtardı. Dipnot, Yerebaal, yani Gidyon. Masoretik metin Bedan, Septuaginta, Süryanice Barak. Masoretik metin Ben Semul'i, Septuaginta Şimşon'u. Ama siz Emin kralı Nahaş'ın üzerinize yürüdüğünü görünce, Tanrınız Rab kralınız olduğu halde bana, hayır, bize bir kral önderlik yapacak dediniz. İşte seçtiğiniz, dilediğiniz kral evet, Rab size bir kral verdi. Eğer Rab'den korkar, ona kulluk ederseniz, onun sözünü dinleyip buyruklarına karşı gelmezseniz, hem siz hem de önderiniz olacak kral Tanrınız Rabbin ardınca giderseniz, ne âlâ ama Rabbin sözünü dinlemez, buyruklarına karşı gelirseniz, Rab kralınızı cezalandırdığı gibi sizi de cezalandıracaktır. Dipnot, Septuaginta kralınızı, Masoretik metin atalarınızı. Şimdi olduğunuz yerde durun ve Rabbin gözlerinizin önünde yapacağı şu olağanüstü olayı görün. Bugün buğday biçme zamanı değil mi? Göğü gürletsin, yağmur yağdırsın diye Rabbe yalvaracağım. Böylece bir kral istemekle yaptığınız kötülüğün Rabbin gözünde nedenli büyük olduğunu iyice anlayacaksınız. Semul Rabbe yalvardı ve Rab o gün göğü gürletti, yağmur yağdırdı. Halk Rab'den de Semul'den de çok korktu. Bunun üzerine Semul'e, yok olmayalım diye, biz kulların için Tanrın Rabbe yakar dediler. Çünkü bütün günahlarımıza kendimize bir kral istemek kötülüğünü de ekledik. Semul halka, korkmayın dedi, siz bu büyük kötülüğü yaptınız, ama yine de Rabbin ardınca gitmekten vazgeçmeyin, tersine, bütün yüreğinizle Rabbe kulluk edin. Kimseyi kurtaramayan yararsız putların ardınca gitmeyin, çünkü onlar değersizdir. Rab görkemli adının hatırına halkını bırakmayacak. Çünkü sizi kendi halkı kılmaktan hoşnut kaldı. Bana gelince, sizin için Rabbe yalvarmaktan vazgeçip ona karşı günah işlemek benden uzak olsun ancak size iyi ve doğru yolu öğreteceğim. Yalnız Rab'den korkun, ona bağlılıkla ve bütün yüreğinizle kulluk edin. Onun sizler için ne görkemli işler yaptığını bir düşünün ama kötülük yapmayı sürdürürseniz, hem siz yok olacaksınız, hem de kralınız. Semul Saul'u paylıyor bölüm 13 Saul İsrail'de 2 yıl krallık yaptıktan sonra dipnot, Saul Masoretik metinde, yaşında kral olan Saul cümlesindeki rakamın düştüğü sanılıyor. Halktan 3000 kişi seçti. Bunlardan 2000'ini Mikmas ve Beytel'in dağlık bölgesinde yanına aldı. 1000'ini de Benyamin oymağına ait Giva kentinde Yonatan'ın yanına bıraktı. Halktan geri kalanları evlerine gönderdi. Yonatan Giva'daki Filist birliğini yendi. Filistliler bunu duydular. Saul, bütün ülkede boru çaldırarak, İbraniler bu haberi duysun dedi. Böylece İsraillilerin hepsi Saul'un Filist birliğini yendiğini ve Filistlilerin İsraillilerden iğrendiğini duydu. Bunun üzerine halk Gilgal'da Saul'un çevresinde toplandı. Filistliler İsraillilerle savaşmak üzere toplandılar. 30.000 savaş arabası, 6.000 atlı asker ve kıyılardaki kum kadar kalabalık bir orduya sahiptiler. Gidip Beytevan'ın doğusundaki Mikmas'ta ordugah kurdular. Dipnot, Masoretik metin 30.000, Süryanice 3.000. Durumlarının tehlikeli olduğunu ve askerlerinin sıkıştırıldığını gören İsrailliler, mağaralarda, çalılıklarda, kayalıklarda, çukurlarda, sarnıçlarda gizlendiler. Bazı İbraniler de Şera ırmağından Ged ve Gilat bölgesine geçti. Ama Saul daha Gilgal'daydı. Bütün askerler onu titreyerek izliyordu. Saul, Semul tarafından belirlenen süreye uyarak 7 gün bekledi. Ama Semul Gilgal'a gelmeyince, halk Saul'un yanından dağılmaya başladı. Saul, yakmalık sunuları ve esenlik sunularını bana getirin dedi. Sonra yakmalık sunuyu sundu. Saul yakmalık sununun sunulmasını bitirir bitirmez Semul geldi. Saul selamlamak için onu karşılamaya çıktı. Semul, ne yaptın? Diye sordu. Saul, halk yanımdan dağılıyordu diye karşılık verdi, sen de belirlenen gün gelmedin.
Üstelik Filistliler Mikmas'ta toplandılar. Bunları görünce, şimdi Filistliler Gilgal'da üzerime yürüyecek, oysa ben Rabbin yardımını dilememiştim diye düşündüm. Bu nedenle, yakmalık sunuyu sunma gerekliliğini duydum. Samuel, akılsızca davrandın dedi, Tanrın Rabbin sana verdiği buyruğa uymadın, yoksa, Rab İsrail üzerinde senin krallığının sonsuza dek sürmesini sağlayacaktı. Ama artık krallığın sürmeyecek. Rab kendi gönlüne uygun birini arayıp onu kendi halkına önder olarak atamaya kararlı. Çünkü sen Rabbin buyruğunu tutmadın. Bundan sonra Samuel Gilgal'dan ayrılarak Benyamin oğullarının Giva kentine gitti. Saul yanında kalan halkı saydı, yaklaşık 600 kişiydi. Dipnot, Masoretik metin Benyamin oğullarının Giva kentine gitti, Septuaginta yoluna gitti. Halkın kalan kısmı ise orduya katılmak üzere Saul'u izledi. Gilgal'dan ayrılıp Benyamin oğullarının Giva kentine gittiler. Saul, oğlu Yonatan ve yanlarındaki halk Benyamin oğullarının bölgesindeki Giva'da kalıyorlardı. Filistliler ise Mikmas'ta ordugah kurmuşlardı. Akıncılar üç koldan Filistlilerin ordugahından çıktılar. Kollardan biri Şuul bölgesindeki Ofra'ya, biri Beytoron'a, öbürü ise çöle, Sevoim vadisine bakan sınıra doğru ilerledi. Bütün İsrail ülkesinde bir tek demirci yoktu. Filistliler, İbraniler kılıç, mızrak yapmasın demişlerdi. Bu nedenle bütün İsrailliler saban demirlerini, kazma, balta ve oraklarını biletmek için Filistlilere gitmek zorundaydılar. Dipnot, Septuaginta oraklarını, Masoretik metin saban demirlerini. Saban demiriyle kazmanın bileme fiyatı, şekelin 2/3 kadardı. Beller, baltalar, üvendireler için istenilen fiyat ise şekelin 1/3'idi. Dipnot, şekelin 2/3, yaklaşık 8 gram şekelin 1/3, yaklaşık 4 gram işte bu yüzden, savaş sırasında Saul ile Yonatan dışında, yanlarındaki hiç kimsenin elinde kılıç, mızrak yoktu. Filistlilere karşı savaş o sırada Filistlilerin bir kolu Mikmas geçidine çıkmıştı. Bölüm 14 Bir gün Saul oğlu Yonatan, silahını taşıyan genç hizmetkarına, gel, karşı taraftaki Filist ordugahına geçelim dedi. Ama bunu babasına haber vermedi. Saul, Giva kenti yakınındaki Migron'da bir nar ağacının altında oturmaktaydı. Yanında 600 kadar asker vardı. Efod giymiş olan Ahiya da aralarındaydı. Ahiya Şilo'da Rabbin kahini olan Eli oğlu Pinehas oğlu İkavot'un erkek kardeşi Ahituv'un oğluydu. Halk Yonatan'ın gittiğini fark etmemişti. Yonatan'ın Filist ordugahına ulaşmak için geçmeyi tasarladığı geçidin her iki yanında 2 sivri kaya vardı. Birine Boses, öbürüne Sene denirdi. Kayalardan biri kuzeyde Mikmas'a, öbürü güneyde Giva'ya bakardı. Yonatan silahını taşıyan genç hizmetkarına, gel, şu sünnetsizlerin ordugahına gidelim dedi, belki Rab bizim için bir şeyler yapar. Çünkü gerek çoklukta, gerekse azlıkta Rabbin zafere ulaştırmasına engel yoktur. Silahını taşıyan genç, ne düşünüyorsan öyle yap diye yanıtladı, haydi yürü düşündüğün her şeyde seninleyim. Yonatan, bu adamlara gidelim, bizi görsünler dedi. Eğer bize, yanınıza gelene dek bekleyin derlerse, olduğumuz yerde kalırız, gitmeyiz. Ama, yanımıza gelin derlerse, gideriz. Çünkü bu, Rabbin Filistlileri elimize teslim ettiğine ilişkin bir belirti olacak bizim için. Böylece ikisi de Filistlilerin askerlerine göründüler. Filistliler, bakın İbraniler gizlendikleri çukurlardan çıkmaya başlıyor dediler. Sonra Yonatan'la silahını taşıyan gence, buraya, yanımıza gelin, size bir şey söyleyeceğiz diye seslendiler. Bunun üzerine Yonatan silahını taşıyana, ardımdan gel dedi, Rab onları İsraillilerin eline teslim etti. Yonatan elleriyle ayaklarını kullanarak yukarıya tırmandı, silahını taşıyan genç de onu izledi. Yonatan Filistlileri yenilgiye uğrattı. Silahını taşıyan genç de onu izliyor ve Filistlileri öldürüyordu. Yonatan'la silahını taşıyan genç bu ilk saldırıda 2 dönümlük bir alanda 20 kadar asker öldürdüler. Dipnot, 2 dönüm, İbranice yarım semet. Ordugahta ve kırsal alanda bütün Filist halkı arasında dehşet hüküm sürüyordu.
Askerlerle akıncılar bile titriyordu. Derken yer sarsıldı, sanki Tanrı'dan gelen bir titremeydi bu. Benyamin topraklarındaki Giva kentinde Saul'un nöbetçileri büyük bir kalabalığın oraya buraya dağıldığını gördüler. Bunun üzerine Saul yanındaki adamlara, yoklama yapın da aramızdan kimin ayrıldığını görün dedi. Yoklama yapılınca Yonatan'la silahını taşıyan gencin orada olmadığını anladılar. Saul Ahiya'ya, Tanrı'nın sandığını getir dedi. O sırada Tanrı'nın sandığı İsrail halkındaydı. Dipnot, Masoretik metin Tanrı'nın sandığı, Septuaginta Efod. Saul kâhinle konuşurken, Filistlilerin ordugahındaki kargaşa da giderek artmaktaydı. Bunun üzerine Saul kâhine, elini çek dedi. Saul'la yanındaki askerlerin tümü toplanıp savaş alanına gittiler. Orada büyük bir kargaşa vardı. Herkes birbirine kılıç çekiyordu. Daha önce Filistlilerin yanında yer alıp onların ordugahına katılan İbraniler bile saf değiştirerek Saul'la Yonatan'ın yanındaki İsrail birliklerine katıldılar. Efraim dağlık bölgesinde gizlenen İsrailliler de Filistlilerin kaçtığını duyunca onları savaş alanında kovalamaya başladılar. Böylece Rab İsrail'i o gün zafere ulaştırdı. Savaş Beytevin'in ötesine dek yayıldı. O gün İsrailliler bitkindi. Çünkü Saul, ben düşmanlarımdan öç alıncaya kadar, akşama dek kim yemek yerse lanetli olsun diye halka ant içirmişti. Bu yüzden de kimse bir şey yememişti. Derken, her yanı bal dolu bir ormana vardılar. Askerler ormana girince, toprakta akan balları gördüler. Ne var ki, içtikleri anttan korktukları için hiçbiri bala dokunmadı. Yonatan babasının halka ant içirdiğini duymamıştı. Elindeki değneği uzatıp ucunu bal gümecine batırdı. Biraz bal tadar tatmaz gözleri parladı. Bunun üzerine oradakilerden biri Yonatan'a, baban askerlere, bugün kim yemek yerse lanetli olsun diye ant içirdi dedi, askerlerin bitkin düşmesi de bundan. Yonatan, babam halka sıkıntı verdi diye yanıtladı, bakın, bu baldan biraz tadınca gözlerim nasıl da parladı bugün halk düşmanlarından yağmaladığı yiyeceklerden özgürce yeseydi, çok daha iyi olurdu o zaman Filistlilerin yenilgisi de daha ağır olmaz mıydı? O gün İsrailliler, Filistlileri Mikmas'tan Ayalon'a kadar yenilgiye uğrattılar. Ama İsrail askerleri o kadar bitkindi ki, yağmaladıkları mallara saldırdılar. Davarları, sığırları, buzağıları yakaladıkları gibi hemen oracıkta kesip kanını akıtmadan yediler. Durumu Saul'a bildirerek, bak, askerlerin kanlı eti yemekle Rab'be karşı günah işliyor dediler. Bunun üzerine Saul, hainlik ettiniz dedi, hemen büyük bir taş yuvarlayın bana. Sonra ekledi, halkın arasına varıp herkesin öküzünü, koyununu bana getirmesini söyleyin. Onları burada kesip yesinler. Eti kanıyla birlikte yiyerek Rab'be karşı günah işlemeyin. O gece herkes öküzünü getirip orada kesti. O sırada Saul Rab'be bir sunak yaptı. Rab'be yaptığı ilk sunaktı bu. Saul adamlarına, haydi, bu gece Filistlilere saldıralım dedi, tan ağarıncaya dek mallarını yağmalayalım, onlardan bir tekini bile sağ bırakmayalım. Adamlar, sence uygun olan neyse onu yap diye karşılık verdiler. Ama kâhin, burada Tanrı'ya danışalım dedi. Bunun üzerine Saul Tanrı'ya, Filistlilere saldırmaya gideyim mi? Onları İsraillilerin eline teslim edecek misin? Diye sordu. Ama Tanrı o gün yanıt vermedi. Bunun için Saul, ey halkın önderleri buraya yaklaşın da bugün işlenen bu günahın nasıl işlendiğini ortaya çıkaralım dedi. İsrail'i kurtaran yaşayan Rabbin adıyla derim ki, bu günaha yol açan oğlum Yonatan bile olsa kesinlikle öldürülecektir. Ama kimse bir şey söylemedi. Bunun üzerine Saul halka, siz bir yanda durun, oğlum Yonatan'la ben öbür yanda duracağız dedi. Halk, sence uygun olan neyse onu yap diye karşılık verdi. Saul İsrail'in tanrısı Rab'be, bana doğru yanıtı ver dedi kura Yonatan'la Saul'a düştü, halk aklandı. Dipnot, Masoretik metin Saul İsrail'in tanrısı Rab'be, bana doğru yanıtı ver dedi. Septuaginta Saul, ey İsrail'in tanrısı Rab, bugün neden kuluna yanıt vermedin? Suç bende ya da oğlum Yonatan'daysa, ey İsrail tanrısı Rab, Urim'i ver. Yok eğer suç halkın İsrail'deyse Tamim'i ver dedi.
Yonatan, ben yalnızca elimdeki değneğin ucuyla biraz bal alıp tattım. Şimdi ölmem mi gerek diye karşılık verdi. Saul bu kez, benimle oğlum Yonatan arasında kura çekin dedi. Kura Yonatan'a düştü. Bunun üzerine Saul Yonatan'a, söyle bana, ne yaptın? Diye sordu. Saul, Yonatan, eğer seni öldürtmezsem, Tanrı bana aynısını, hatta daha kötüsünü yapsın dedi. Ama halk Saul'a, İsrail'i bu büyük zafere ulaştıran Yonatan'ı mı öldürteceksin? Dedi, asla. Yaşayan Rabbin adıyla deriz ki, saçının bir teline bile zarar gelmeyecektir. Çünkü bugün o ne yaptıysa Tanrı'nın yardımıyla yapmıştır. Böylece halk Yonatan'ı öldürülmekten kurtardı. Bundan sonra Saul Filistlileri kovalamaktan vazgeçti. Filistliler de yerlerine döndüler. Saul İsrail'e kral atandıktan sonra, her yandaki düşmanlarına Moav, Emin, Edom halkları, Sova kralları ve Filistlilere karşı savaştı. Gittiği her yerde zafer kazandı. Dipnot, Septuagint'a, zafer kazandı, Masoretik metin zarar verdi. Yiğitçe savaşarak Amaleklileri yenilgiye uğrattı, İsraillileri düşmanın yağmasından kurtardı. Saul'un oğulları Yonatan, Yişvi ve Malkişua idi. İki kızından büyüğünün adı Merav, küçüğünün adı Mikal'dı. Karısı, Ahimaas'ın kızı Ahinom'du. Ordusunun başkomutanı amcası Neere oğlu Avner'di. Saul'un babası Kiş'le Avner'in babası Neere, Aviel'in oğullarıydı. Saul yaşamı boyunca Filistlilerle kıyasıya savaştı. Nerede yiğit, güçlü birini görse kendi ordusuna kattı. Saul'un kral olarak reddedilmesi bölüm 15 Samuel Saul'a şöyle dedi, Rab seni kendi halkı İsrail'in kralı olarak meshetmek için beni gönderdi. Şimdi Rabbin sözlerine kulak ver. Her şeye egemen Rab diyor ki, İsraillilere yaptıkları kötülükten ötürü Amaleklileri cezalandıracağım. Çünkü Mısır'dan çıkan İsraillilere karşı koydular. Şimdi git, Amaleklilere saldır. Onlara ait her şeyi tümüyle yok et, hiçbir şeyi esirgeme. Kadın erkek, çoluk çocuk, öküz, koyun, deve, eşek hepsini öldür. Dipnot, İbranice tümüyle yok etmek fiili insanları, malları bir daha alınmamak üzere Rab ve adamak anlamını içerir. İbranice'de aynı ifade 8. ve 21. ayetlerde de geçer. Bunun üzerine Saul askerlerini toplayıp Telaim kentinde saydı. 200.000 yaya askerin yanı sıra Yahudalılardan da 10.000 kişi vardı. Saul Amalek kentine varıp vadide pusu kurdu. Sonra kendilere şu uyarıyı gönderdi, haydi gidin, Amaleklileri bırakın, öyle ki, sizi de onlarla birlikte yok etmeyeyim. Çünkü siz Mısır'dan çıkan İsrail halkına iyilik ettiniz. Bunun üzerine kendiler Amaleklilerden ayrıldılar. Saul Havila'dan Mısır'ın doğusundaki Şuradek Amaleklileri yenilgiye uğrattı. Amalek kralı Agag'ı sağ olarak yakaladı. Halkının tümünü de kılıçtan geçirdi. Ne var ki, Saul ile adamları Agag'ı ve en iyi koyunları, sığırları, besili danaları, kuzuları iyi olan ne varsa hepsini esirgediler. Bunları tümüyle yok etmek istemediler. Ancak değersiz ve zayıf ne varsa hepsini yok ettiler. Rab Samuel'e şöyle seslendi, Saul'u kral yaptığıma pişmanım. Beni izlemekten vazgeçti. Buyruklarımı yerine getirmedi. Samuel öfkelendi ve bütün geceyi Rab ve yakarmakla geçirdi. Ertesi sabah Samuel Saul'la görüşmek için erkenden kalktı. Saul'un Karmel kentine gittiğini, orada kendisine bir anıt diktikten sonra aşağı inip Gilgal'a döndüğünü öğrendi. Saul kendisine gelen Samuel'e, Rab seni kutsasın ben Rabbin buyruğunu yerine getirdim dedi. Samuel, öyleyse nedir kulağıma gelen bu koyun melemesi? Nedir bu duyduğum sığır böğürmesi diye sordu. Saul şöyle yanıtladı, halk bunları Amaleklilerden getirdi. Tanrın Rabbe kurban sunmak üzere davarların, sığırların en iyilerini esirgediler. Ama geri kalanları tümüyle yok ettik. Samuel, dur da bu gece Rabbin bana neler söylediğini sana bildireyim dedi. Saul, söyle diye karşılık verdi. Samuel konuşmasını şöyle sürdürdü, kendini önemsiz saydığın halde, sen İsrail oymaklarının önderi olmadın mı? Rab seni İsrail'e kral mesetti. Rab seni bir göreve gönderip, git, o günahlı Amaleklileri tümüyle yok et,
hepsini ortadan kaldırıncaya dek onlarla savaş dedi. Öyleyse neden Rabbin sözüne kulak asmadın? Neden yağmalanan mallara saldırarak Rabbin gözünde kötü olanı yaptın? Saul, ama ben Rabbin sözüne kulak verdim diye yanıtladı, Rabbin beni gönderdiği yere gittim. Amaleklileri tümüyle yok ettim, Amalek kralı Agag'ı da buraya getirdim. Ne var ki askerler, Gilgal'da Tanrın Rab'be kurban sunmak üzere yağmalanmış bazı malları, yok edilmeye adanmış en iyi davarlarla sığırları aldılar. Samuel şöyle karşılık verdi, Rab kendi sözünün dinlenmesinden hoşlandığı kadar yakmalık sunulardan, kurbanlardan hoşlanır mı? İşte söz dinlemek kurbandan, sözü önemsemek de koçların yağlarından daha iyidir. Çünkü başkaldırma, falcılık kadar günahtır ve dikbaşlılık, putperestlik kadar kötüdür. Sen Rabbin buyruğunu reddettiğin için, Rab de senin kral olmanı reddetti. Dipnot, putperestlik İbranice özel aile putlarına danışmak. Bunun üzerine Saul, günah işledim evet, Rabbin buyruğunu da, senin sözlerini de çiğnedim dedi, halktan korktuğum için onların sözünü dinledim. Ama şimdi yalvarırım, günahımı bağışla ve benimle birlikte dön ki, Rabbe tapınayım. Samuel, seninle dönmem dedi. Çünkü sen Rabbin buyruğunu reddettin, Rab de İsrail kralı olmanı reddetti. Samuel dönüp gitmeye davranınca, Saul onun cübbesinin eteğini tuttu. Cübbe yırtıldı. Samuel, bugün Rab İsrail krallığını elinden aldı ve senden daha iyi birine verdi dedi, İsrail'in yüce tanrısı yalan söylemez, düşüncesini de değiştirmez. Çünkü o insan değil ki, düşüncesini değiştirsin. Saul, günah işledim, dedi, ama ne olur halkımın ileri gelenleri ve İsrailliler karşısında beni onurlandır. Tanrın Rab'be tapınmam için benimle dön. Böylece Samuel Saul'la birlikte geri döndü ve Saul Rab'be tapındı. Samuel, Amalek kralı Agag'ı bana getirin diye buyurdu. Agag güvenle geldi. Çünkü, ölüm tehlikesi kesinlikle geçti diye düşünüyordu. Ama Samuel, kılıcın kadınları nasıl çocuksuz bıraktıysa senin annen de kadınlar arasında çocuksuz bırakılacak diyerek Agag'ı Gilgal'da Rabbin önünde kılıçla parçaladı. Samuel Rama'ya, Saul da Giva'daki evine gitti. Dipnot, Septuaginta Giva'daki, Masoretik metin Saul Giva'sındaki. Samuel ölümüne dek Saul'u bir daha görmediyse de, onun için üzüldü. Rab de Saul'u İsrail kralı yaptığına pişmandı. Davut kral olarak mesediliyor. Bölüm 16 Rab Samuel'e, ben Saul'un İsrail kralı olmasını reddettim diye sen daha ne zamana dek onun için üzüleceksin? Dedi, yağ boynuzunu yağla doldurup yola çık. Seni Beytlehemli İşay'ın evine gönderiyorum. Çünkü onun oğullarından birini kral seçtim. Samuel, nasıl gidebilirim, Saul bunu duyarsa beni öldürür dedi. Rab şöyle yanıtladı, yanına bir düve al ve, Rabbe kurban sunmak için geldim de. İşay'ı kurban törenine çağır. O zaman ne yapman gerektiğini ben sana bildireceğim. Sana belirteceğim kişiyi benim adıma kral olarak mesedeceksin. Samuel Rabbin sözüne uyarak Beytlehem kentine gitti. Kentin ileri gelenleri onu titreyerek karşıladılar ve, barış için mi geldin? Diye sordular. Samuel, evet, barış için diye yanıtladı, Rabbe kurban sunmaya geldim. Kendinizi kutsayıp benimle birlikte kurban törenine gelin. Sonra İşay ile oğullarını kutsayıp kurban törenine çağırdı. İşay ile oğulları gelince Samuel Eliab'ı gördü ve, gerçekten Rabbin önünde duran bu adam onun mesettiği kişidir, diye düşündü. Ama Rab Samuel'e, onun yakışıklı ve uzun boylu olduğuna bakma dedi, ben onu reddettim. Çünkü Rab insanın gördüğü gibi görmez, insan dış görünüşe, Rab ise yüreğe bakar. İşay, oğlu Avinadav'ı çağırıp Samuel'in önünden geçirdi. Ama Samuel, Rab bunu da seçmedi dedi. Bunun üzerine İşay Şammayı da geçirdi. Samuel yine, Rab bunu da seçmedi dedi. Böylece İşay 7 oğlunu da Samuel'in önünden geçirdi. Ama Samuel, Rab bunlardan hiçbirini seçmedi dedi. Sonra İşay'a, oğullarının hepsi bunlar mı? Diye sordu. İşay, bir de en küçüğü var dedi, sürüyü güdüyor. Samuel, birini gönder de onu getirsin dedi, o buraya gelmeden yemeğe oturmayacağız. İşay birini gönderip oğlunu getirtti.
Çocuk kızıl saçlı, yakışıklı, gözleri pırıl pırıl bir delikanlıydı. Rab Samuel'e, kalk, onu meshet. Seçtiğim kişi odur dedi. Samuel yağ boynuzunu alıp kardeşlerinin önünde çocuğu meshetti. O günden başlayarak Rabbin ruhu Davut'un üzerine güçlü bir biçimde indi. Bundan sonra Samuel kalkıp Rama'ya döndü. Davut Saul'a lir çalıyor, bu sıralarda Rabbin ruhu Saul'dan ayrılmıştı. Rabbin gönderdiği kötü bir ruh ona sıkıntı çektiriyordu. Hizmetkarları Saul'a, bak, Tanrı'nın gönderdiği kötü bir ruh sana sıkıntı çektiriyor dediler. Efendimiz, biz hizmetkarlarına buyruk ver, iyi lir çalan birini bulalım. Öyle ki, Tanrı'nın gönderdiği kötü ruh üzerine gelince, o lir çalar, sen de rahatlarsın. Saul hizmetkarlarına, iyi lir çalan birini bulup bana getirin diye buyurdu. Hizmetkarlardan biri, Beytlehemli İşay'ın oğullarından birini gördüm dedi, iyi lir çalar. Üstelik yürekli, güçlü bir savaşçıdır, akıllıca konuşur, yakışıklıdır. Rab de onunladır. Bunun üzerine Saul İşay'a ulaklar göndererek, sürüyü güden oğlun Davut'u bana gönder dedi. İşay ekmek yüklü bir eşek, bir tulum şarap, bir de oğlak alıp oğlu Davut'la birlikte Saul'a gönderdi. Davut Saul'un yanına varıp onun hizmetine girdi. Saul Davut'u çok sevdi ve ona silahlarını taşıma görevini verdi. Saul İşay'a şu haberi gönderdi, izin ver de Davut hizmetimde kalsın, ondan hoşnutum. O günden sonra, Tanrı'nın gönderdiği kötü ruh ne zaman Saul'un üzerine gelse, Davut liri alıp çalar, Saul rahatlayıp kendine gelirdi. Kötü ruh da ondan uzaklaşırdı. Davut'un Golyat'ı öldürmesi bölüm 17 savaşmak üzere ordularını bir araya getiren Filistliler, Yahuda'nın Soko kentinde toplandılar. Soko ile Azeka kenti arasındaki Efes Dammim'de ordugah kurdular. Saul ile İsrailliler de toplandılar. Ela Vadisi'nde ordugah kurup Filistlilere karşı savaş düzeni aldılar. Filistliler tepenin bir yanında, İsrailliler de karşı tepede yerlerini aldı. Aralarında vadi vardı. Filist ordugahından Gatlı Golyat adında usta bir dövüşçü ortaya çıktı. Boyu 6 arşın bir karıştı. Dipnot, 6 arşın bir karış, yaklaşık 2,9 metre başına tunç miğfer takmış, pullu bir zırh kuşanmıştı. Tunç zırhın ağırlığı 5000 şekeldi. Dipnot, 5000 şekel, yaklaşık 57,5 kilogram baldırları zırhlarla korunmuştu. Omuzları arasında tunç bir pala asılıydı. Mızrağının sapı dokumacı tezgahının sırığı gibiydi. Mızrağın demir başının ağırlığı 600 şekeldi. Golyat'ın önü sıra kalkanını taşıyan bir adam yürüyordu. Dipnot, 600 şekel, yaklaşık 6,9 kilogram Golyat durup İsrail ordusuna, neden savaş düzeni aldınız diye haykırdı, ben Filistliyim, sizse Saul'un kölelerisiniz. Aranızdan karşıma çıkacak birini seçin. Dövüşte beni yenip öldürebilirse, biz sizin köleniz oluruz. Ama ben üstün gelip onu yok edebilirsem, siz bizim kölemiz olur, bize kulluk edersiniz. Filistli Golyat konuşmasını şöyle sürdürdü, bugün İsrail ordusuna meydan okuyorum, benimle dövüşecek birini çıkarın karşıma. Filistli'nin bu sözlerini duyunca, Saul'da İsrailliler de çok korkup dehşet içinde kaldılar. Davut Yahuda'nın Beytlehem kentinden Efratlı İşay adında bir adamın oğluydu. İşay'ın 8 oğlu vardı. Saul'un krallığı döneminde İşay'ın yaşı oldukça ilerlemişti. İşay'ın 3 büyük oğlu Saul'la birlikte savaşa katılmıştı. Savaşa giden en büyük oğlunun adı Eliyav, ikincisinin adı Avinadav, üçüncüsünün adıysa Şammay'dı. Davut en küçükleriydi. 3 büyük oğul Saul'un yanındaydı. Davut ise babasının sürüsüne bakmak için Saul'un yanından ayrılıp Beytlehem'e gider gelirdi. Filistli Golyat 40 gün boyunca sabah akşam ortaya çıkıp meydan okudu. Bir gün İşay, oğlu Davut'a şöyle dedi, kardeşlerin için şu kavrulmuş bir efa buğdayla 10 somun ekmeği al, çabucak ordugaha, kardeşlerinin yanına git. Dipnot, bir efa buğday yaklaşık 17,6 kilogram. Şu 10 parça peyniri de birlik komutanına götür. Kardeşlerinin ne durumda olduğunu öğren ve iyi olduklarına ilişkin bir belirti getir. Kardeşlerin Saul ve öbür İsraillilerle birlikte Ela Vadisi'nde Filistlilere karşı savaşıyorlar.
Ertesi sabah Davut erkenden kalktı. Sürüyü bir çobana bıraktı. İşay'ın buyurduğu gibi erzağı alıp yola koyuldu. Ordugaha vardığı sırada askerler savaş naraları atarak savaş düzenine giriyorlardı. İsraillilerle Filistliler karşı karşıya savaş düzeni almışlardı. Davut getirdiklerini levazım görevlisine bırakıp cepheye koştu, kardeşlerinin yanına varıp onları selamladı. Davut onlarla konuşurken, Gatlı Filistli, Golyat adındaki dövüşçü Filist cephesinden ileri çıkarak daha önce yaptığı gibi meydan okudu. Davut bunu duydu. İsrailliler Golyat'ı görünce büyük korkuyla önünden kaçıştılar. Birbirlerine, İsrail'e meydan okumak için ortaya çıkan şu adamı görüyorsunuz ya diyorlardı, kral onu öldürene büyük bir armağanın yanı sıra kızını da verecek. Babasının ailesini de İsrail'e vergi ödemekten muaf tutacak. Davut yanındakilere, bu Filistliyi öldürüp İsrail'den bu utancı kaldıracak kişiye ne verilecek? Diye sordu, bu sünnetsiz Filistli kim oluyor da yaşayan Tanrı'nın ordusuna meydan okuyor? Adamlar daha önce verilmiş olan söze göre Golyat'ı öldürecek kişiye neler verileceğini anlattılar. Ağabeyi Eliyav Davut'un adamlarla konuştuğunu duyunca öfkelendi. Ne işin var burada? Dedi, çöldeki 3-5 koyunu kime bıraktın? Ne kadar kendini beğenmiş ve ne kadar kötü yürekli olduğunu biliyorum. Sadece savaşı görmeye geldin. Davut, ne yaptım ki dedi, bir soru sordum, o kadar. Sonra başka birine dönüp aynı soruyu sordu. Adamlar öncekine benzer bir yanıt verdiler. Davut'un söylediklerini duyanlar Saul'a ilettiler. Saul onu çağırttı. Davut Saul'a, bu Filistli yüzünden kimse yılmasın. Ben kulun gidip onunla dövüşeceğim dedi. Saul, sen bu Filistliyle dövüşemezsin dedi. Çünkü daha gençsin, o ise gençliğinden beri savaşçıdır. Ama Davut, kulun babasının sürüsünü güder diye karşılık verdi, bir aslan ya da ayı gelip sürüden bir kuzu kaçırınca, peşinden gidip ona saldırır, kuzuyu ağzından kurtarırım. Eğer aslan ya da ayı üzerime gelirse, boğazından tuttuğum gibi vurur öldürürüm. Kulun, aslan da ayı da öldürmüştür. Bu sünnetsiz Filistli de onlar gibi olacak. Çünkü yaşayan Tanrı'nın ordusuna meydan okudu. Beni aslanın, ayının pençesinden kurtaran Rab, bu Filistin'in elinden de kurtaracaktır. Saul, öyleyse git, Rab seninle birlikte olsun dedi. Sonra kendi giysilerini Davut'a verdi, başına tunç miğfer taktı, ona bir zırh giydirdi. Davut giysilerinin üzerine kılıcını kuşanıp yürümeye çalıştı. Çünkü bu giysilere alışık değildi. Saul'a, bunlarla yürüyemiyorum dedi, çünkü alışık değilim. Sonra giysileri üzerinden çıkardı. Değneğini alıp dereden 5 çakıl taşı seçti. Bunları çoban dağarcığının cebine koyduktan sonra sapanını alıp Filistli Golyat'a doğru ilerledi. Filistli de, önünde kalkan taşıyıcısı, Davut'a doğru ilerliyordu. Davut'u tepeden tırnağa süzdü. Kızıl saçlı, yakışıklı bir genç olduğu için onu küçümsedi. Ben köpek miyim ki, üzerime değnekle geliyorsun? Diyerek kendi ilahlarının adıyla Davut'u lanetledi. Bana gelsene bedenini gökteki kuşlara ve kırdaki hayvanlara yem edeceğim dedi. Davut, sen kılıçla, mızrakla, palayla üzerime geliyorsun diye karşılık verdi, bense meydan okuduğun İsrail ordusunun tanrısı, her şeye egemen Rabbin adıyla senin üzerine geliyorum. Bugün Rab seni elime teslim edecek. Seni vurup başını gövdenden ayıracağım. Bugün Filistli askerlerin leşlerini gökteki kuşlarla yerdeki hayvanlara yem edeceğim. Böylece bütün dünya İsrail'de Tanrı'nın var olduğunu anlayacak. Bütün bu topluluk Rabbin kılıçla, mızrakla kurtarmadığını anlayacak. Çünkü savaş zaten Rabbindir, o sizi elimize teslim edecek. Golyat saldırmak amacıyla Davut'a doğru ilerledi. Davut da onunla dövüşmek üzere hemen Filist cephesine doğru koştu. Elini dağarcığına sokup bir taş çıkardı, sapanla fırlattı. Taş Filistlinin alnına çarpıp saplandı. Filistli yüzü koyun yere düştü. Böylece Davut Filistli Golyat'ı sapan ve taşla yendi. Elinde kılıç olmaksızın onu yere serdi. Sonra koşup üzerine çıktı. Golyat'ın kılıcını tutup kınından çektiği gibi onu öldürdü ve başını kesti. Kahraman Golyat'ın öldüğünü gören Filistliler kaçtılar.
İsraillilerle Yahudalılar kalkıp Gat'ın girişine ve Ekron kapılarına kadar nara atarak onları kovaladılar. Filistilerin ölüleri Gat'a, Ekron'a kadar Şarayim yolunda yerlere serildi. Dipnot, Septuaginta Gat, Masoretik Metin Vadi. Filistileri kovaladıktan sonra geri dönen İsrailliler Filist ordugahını yağmaladılar. Davut Filistli Golyat'ın başını alıp Yeruşalim'e götürdü, silahlarını da kendi çadırına koydu. Saul, Davut'un Golyat'la dövüşmeye çıktığını görünce, ordu komutanı Avner'e, "Ey Avner, kimin oğlu bu genç?" diye sormuştu. Avner de, yaşamın hakkı için, "Ey kral, bilmiyorum." diye yanıtlamıştı. Kral Saul, "Bu gencin kimin oğlu olduğunu öğren," diye buyurmuştu. Davut Golyat'ı öldürüp ordugaha döner dönmez, Avner onu alıp Saul'a götürdü. Golyat'ın kesik başı Davut'un elindeydi. Saul, "Kimin oğlusun, delikanlı?" diye sordu. Davut, "Kulun Beytlehemli İşay'ın oğluyum," diye karşılık verdi. Yonatan Davut'la bir antlaşma yapıyor. Bölüm 18. Saul'la Davut'un konuşması sona erdiğinde, Saul oğlu Yonatan'ın yüreği Davut'a bağlandı. Yonatan onu canı gibi sevdi. O günden sonra Saul Davut'u yanında tuttu ve babasının evine dönmesine izin vermedi. Yonatan, Davut'a beslediği derin sevgiden ötürü, onunla bir dostluk antlaşması yaptı. Üzerinden kaftanını çıkarıp zırhı, kılıcı, yayı ve kuşağı ile birlikte Davut'a verdi. Davut Saul'un kendisini gönderdiği her yere gitti ve başarılı oldu. Bu yüzden Saul ona ordusunda üstün bir rütbe verdi. Bu olay bütün halkı, Saul'un görevlilerini bile hoşnut etti. Saul Davut'u kıskanıyor. Davut'un Filistli Golyat'ı öldürmesinden sonra, askerler geri dönerken, İsrail'in bütün kentlerinden gelen kadınlar, tef ve çeşitli çalgılar çalarak, sevinçli ezgiler söyleyip oynayarak Kral Saul'u karşılamaya çıktılar. Bir yandan oynuyor, bir yandan da şu ezgiyi söylüyorlardı: "Saul binlercesini öldürdü, Davutsa 10 binlercesini." Bu sözlere gücenen Saul çok öfkelendi. Davut'a 10 binlercesini, bana ise ancak binlercesini verdiler. Artık kral olmaktan başka onun ne eksiği kaldı ki diye düşündü. Böylece o günden sonra Saul Davut'u kıskanmaya başladı. Ertesi gün Tanrı'nın gönderdiği kötü bir ruh Saul'un üzerine güçlü bir biçimde indi. Saul evinde sayıklamaya başladı. Davut her zamanki gibi yine lir çalıyordu. Saul'un elinde bir mızrak vardı. Davut'u vurup duvara çakacağım diye düşünerek mızrağı ona fırlattı. Ama Davut 2 kez ondan kurtuldu. Saul Davut'tan korkuyordu. Çünkü Rab Davut'laydı, oysa kendisinden ayrılmıştı. Bu yüzden Saul Davut'u yanından uzaklaştırdı. Onu 1000 kişilik birliğe komutan atadı. Davut askerlere öncülük yapıyordu. Rab onunla birlikte olduğundan, yaptığı her işte başarılıydı. Davut'un büyük başarısını gördükçe Saul'un korkusu daha da artıyordu. Ne var ki, bütün İsrail ve Yahuda halkı Davut'u seviyordu, çünkü Davut onlara öncülük ediyordu. Saul Davut'a, "İşte büyük kızım Merav," dedi, "onu sana eş olarak vereceğim. Yalnız hatırım için yiğitçe davran ve Rabbin savaşlarını sürdür. Çünkü, Davut'un ölümü benim elimden değil, Filistlilerin elinden olsun," diye düşünüyordu. Davut, "Ben kim oluyorum, İsrail'de ailem ve babamın oymağın ki, krala damat olayım?" diye karşılık verdi. Ne var ki, Saul'un kızı Merav'ın Davut'a verileceği zaman geldiğinde, kız Davut yerine Meholalı Adriel'e eş olarak verildi. Bu arada Saul'un öbür kızı Mikal Davut'a gönül vermişti. Bunu duyan Saul sevindi. Davut'a Mikal'ı veririm diye düşündü. Öyle ki, Mikal Davut'u tuzağa düşürür, Filistiler de onu öldürür. Davut'a, "Bugün damadım olmak için yine fırsatın var," dedi. Sonra görevlilerine, Davut'a gizlice şunları söylemelerini buyurdu: "Bak, kral senden hoşnut, bütün görevlileri de seni seviyor. Kralın damadı olmanın zamanı geldi." Saul'un görevlileri bu sözleri Davut'a ilettiler. Davut, "Yoksul ve önemsiz biriyken kralın damadı olmak sizce küçük bir şey mi?" diye karşılık verdi. Görevliler Davut'un dediklerini Saul'a bildirdiler. Saul şöyle buyurdu: "Davut'a deyin ki, kral düşmanlarından öç almak için başlık parası olarak 100 Filistin'in sünnet derisinden başka bir şey istemiyor."
Davut'un Filistlilerin eline düşüp öleceğini tasarlıyordu. Görevliler Saul'un söylediklerini Davut'a ilettiler. Davut, kralın damadı olacağına sevindi. Tanınan süre dolmadan Davut'la adamları gidip 200 Filistli öldürdüler. Kralın damadı olabilmek için Davut, öldürülen Filistlilerin sünnet derilerini tam tamına getirip krala sundu. Saul da buna karşılık kızı Mikal'ı eş olarak ona verdi. Saul, Rabbin Davut'la birlikte olduğunu ve kızı Mikal'ın onu sevdiğini apaçık gördü. Bu yüzden Davut'tan daha çok korktu ve yaşamı boyunca ona düşmanlık besledi. Filistli komutanlar saldırdıkça Davut Saul'un öbür komutanlarından daha başarılı oluyordu. Bu yüzden büyük bir üne kavuştu. Saul Davut'u öldürmeyi tasarlıyor. Bölüm 19. Saul, oğlu Yonatan'a ve bütün görevlilerine Davut'u öldürmeleri için buyruk verdi. Ama Davut'u çok seven Yonatan ona, "Babam Saul seni öldürmek için fırsat kolluyor" diye haber verdi, "Lütfen yarın sabah dikkatli ol, gizlenebileceğin bir yere gidip saklan. Ben de saklandığın tarlaya gidip babamın yanında duracağım ve onunla senin hakkında konuşacağım. Bir şey öğrenirsem, sana bildiririm." Yonatan babası Saul'a Davut'u överek şunları söyledi, "Kral kulu Davut'a haksızlık etmesin. Çünkü o sana hiç haksızlık etme diye yaptığı her şeyde sana büyük yararı dokundu. Yaşamını tehlikeye atarak Filistli'yi öldürdü. Rab de bütün İsrail'i büyük bir zafere ulaştırdı. Sen de bunu görüp sevindin. Öyleyse neden Davut'u yok yere öldürerek suçsuz birine haksızlık edesin?" Saul Yonatan'ın söylediklerinden etkilenerek ant içti, "Yaşayan Rabbin adıyla derim ki, Davut öldürülmeyecektir." Bunun üzerine Yonatan Davut'u çağırıp ona her şeyi anlattı. Sonra Davut'u Saul'un yanına getirdi. Davut da önceden olduğu gibi kralın hizmetine girdi. Savaş yine patlak verdi. Davut gidip Filistlilere karşı savaştı. Onları öyle büyük bir bozguna uğrattı ki, önünden kaçtılar. Bir gün Saul, mızrağı elinde evinde oturuyor, Davut da lir çalıyordu. Derken Rabbin gönderdiği kötü bir ruh Saul'u yakaladı. Saul mızrağıyla Davut'u duvara çakmaya çalıştı. Ancak Davut yana kaçınca Saul'un mızrağı duvara saplandı. O gece Davut kaçıp kurtuldu. Saul, Davut'u gözetlemeleri, ertesi sabah da öldürmeleri için evine ulaklar gönderdi. Ama karısı Mikal Davut'a, "Bu gece kaçıp kurtulamazsan, yarın öldürüleceksin" dedi. Sonra Davut'u pencereden aşağıya indirdi. Böylece Davut kaçıp kurtuldu. Mikal aile putunu alıp yatağa koydu, üstüne yorganı örttü, baş tarafına da keçi kılından bir yastık yerleştirdi. Saul'un gönderdiği ulaklar Davut'u yakalamaya geldiğinde, Mikal, "Davut hasta" dedi. Saul Davut'u görmeleri için ulakları yeniden göndererek, "Onu yatağıyla buraya getirin de öldüreyim" diye buyurdu. Ulaklar eve girince, yatakta başında keçi kılından yastık olan putu gördüler. Saul Mikal'a "Neden beni böyle kandırıp düşmanımın kaçmasını sağladın?" diye sordu. Mikal, "Davut bana, 'Bırak beni gideyim, yoksa seni öldürürüm' dedi" diye yanıtladı. Kaçıp kurtulan Davut, Rama'da yaşayan Samuel'in yanına gitti. Saul'un kendisine bütün yaptıklarını ona anlattı. Sonra Samuel'le birlikte Nayo mahallesine gidip orada kaldı. Davut'un Rama'nın Nayo mahallesinde olduğu haberi Saul'a ulaştırıldı. Bunun üzerine Saul Davut'u yakalamaları için ulaklarını oraya gönderdi. Ulaklar Samuel'in önderliğinde bir peygamber topluluğunun oynayıp coştuğunu gördüler. İşte o zaman Tanrı'nın ruhu Saul'un ulaklarının üzerine indi. Onlar da oynayıp coşmaya başladılar. Dipnot, İbranice'den oynayıp coşmak diye çevrilen ifade peygamberlik etmek sözcüğünden türemiştir. Saul olup bitenleri duyunca, başka ulaklar gönderdi. Onlar da oynayıp coştular. Saul'un 3. kez gönderdiği ulaklar da öncekiler gibi yaptı. Sonunda Saul kendisi Rama'ya doğru yola çıktı. Seku'daki büyük sarnıca varınca, Samuel'le Davut neredeler diye sordu. Biri, Rama'nın Nayo mahallesinde dedi. Saul Rama'daki Nayot'a doğru ilerlerken, Tanrı'nın ruhu onun üzerine de indi. Nayot'a varıncaya dek yol boyunca oynayıp coştu. Giysilerini de çıkarıp Samuel'in önünde oynayıp coştu. Bütün gün ve gece çıplak yattı. Halkın, "Saul da mı peygamber oldu?" demesi bundandır.
Yonatan'la Davut'un dostluğu bölüm 20. Davut Rama'nın Nayo mahallesinden kaçtıktan sonra Yonatan'a gitti. Ona, "Ne yaptım? Suçum ne?" diye sordu, "Babana karşı ne günah işledim ki, beni öldürmek istiyor?" Yonatan, "Bu senden uzak olsun, ölmeyeceksin" diye yanıtladı. "Babam bana bildirmeden ister büyük, ister küçük olsun hiçbir iş yapmaz. Neden bunu benden gizlesin? Olmaz öyle şey." Ancak Davut ant içerek, "Senin beni sevdiğini baban çok iyi biliyor" diye yanıtladı. Yonatan ne yapacağımı bilmemeli, yoksa üzülür diye düşünmüştür. Rabbin ve senin yaşamın hakkı için derim ki, ölüm ile aramda yalnız bir adım var. Yonatan Davut'a, "Ne dilersen dile, senin için yaparım" diye karşılık verdi. Davut Yonatan'a, "Bak, yarın yeni ay töreni" dedi, "kralla birlikte yemeğe oturmam gerekir. Ama izin ver, ertesi günün akşamına dek tarlada gizleneyim. Eğer baban yokluğumu sezerse ona, Davut aceleyle kendi kenti Beytlehem'e gitmek için benden ısrarla izin istedi, orada bütün ailenin yıllık kurban töreni var dersin. Baban, iyi derse, kulun güvenlikte demektir. Ama öfkelenirse, bil ki, bana kötülük yapmaya karar vermiştir. Sana gelince, bana yardım et, çünkü Rabbin önünde benimle antlaşma yaptın. Suçluysam, beni sen öldür. Neden beni babana teslim edesin?" Yonatan, "Olmaz öyle şey" diye yanıtladı, "Babamın sana kötülük yapmaya karar verdiğini bilsem, sana söylemez miydim?" Davut, "Baban sana sert bir karşılık verirse, kim bana bildirecek?" diye sordu. Yonatan, "Gel, tarlaya gidelim" dedi. Böylece ikisi tarlaya gittiler. Yonatan Davut'la konuşmasını sürdürdü, "İsrail'in Tanrısı Rab tanık olsun. Yarın ya da öbür gün bu saate kadar babamın ne düşündüğünü araştıracağım. Babamın sana karşı tutumu olumluysa, sana haber göndereceğim. Ama babam seni öldürmeyi tasarlıyorsa, bunu sana bildirip güvenlik içinde gitmeni sağlamazsam, Rab bana aynısını, hatta daha kötüsünü yapsın. Rab önceden babamla olduğu gibi seninle de birlikte olsun. Ama sen yaşamım boyunca Rabbin iyiliğini bana göster ki ölmeyeyim. Rab Davut'un bütün düşmanlarını yeryüzünden yok edici zaman bile, sen soyuma iyiliklerini sonsuza dek esirgeme." Böylece Yonatan Davut soyuyla bir antlaşma yaptı ve, "Rab Davut'un düşmanlarını cezalandırsın" dedi. Davut'a beslediği sevgiden ötürü Yonatan ona bir daha ant içirtti. Çünkü onu canı kadar seviyordu. Yonatan Davut'a, "Yarın yeni ay töreni" dedi, "yerin boş kalacağından, yokluğun anlaşılacak. Öbür gün, geçen sefer gizlendiğin yere çabucak git. Ezel taşının yanında bekle. Ben hedefe atar gibi taşın bir yanına 3 ok atacağım. Sonra hizmetkarımı gönderip, git okları bul diye buyruk vereceğim. Eğer özellikle ona, bak, oklar senin bu yanında, onları alıp buraya getir dersem, gel. Yaşayan Rabbin adıyla derim ki, güvenliktesin, tehlike yok. Ama hizmetkara, bak, oklar ötende dersem, git, çünkü Rab seni uzaklaştırmıştır. Birbirimizle yaptığımız antlaşmaya gelince, Rab sonsuza dek seninle benim aramda tanık olsun." Böylece Davut tarlada gizlendi. Yeni ay töreni başlayınca, Kral Saul gelip yemeğe oturdu. Her zamanki gibi duvarın yanındaki yerine oturmuştu. Yonatan karşısında, Avner de yanında yerlerini aldılar. Davut'un yeri ise boş kaldı. Dipnot, Septuagint'a karşısında Masoretik metin ayağa kalktı. Ama Saul o gün bir şey söylemedi. Davut'un başına bir şey gelmiş olmalı. Dinsel açıdan kirli olsa gerek, evet dinsel açıdan temiz değildir diye düşündü. Ertesi gün, ayın 2. günü, Davut'un yeri yine boştu. Bunun üzerine Saul, oğlu Yonatan'a, "İşay'ın oğlu neden dün de, bugün de yemeğe gelmedi?" diye sordu. Yonatan, "Davut Beytlehem'e gitmek için benden ısrarla izin istedi" diye karşılık verdi, "Lütfen izin ver. Çünkü ailemizin kentte bir kurbanı var, ağabeyim orada bulunmamı buyurdu. Gözünde lütuf bulduysam gidip kardeşlerimi göreyim" dedi. İşte bu yüzden kralın sofrasına gelemedi. Saul Yonatan'a öfkelenerek, "Seni sapık ve dikbaşlı kadının oğlu" diye bağırdı, "İşay'ın oğlunu desteklediğini bilmiyor muyum? Bu kendin için de, seni doğuran annen için de utanç verici.
Çünkü İşay'ın oğlu yeryüzünde yaşadıkça ne sen güvenlikte olabilirsin, ne de krallığın. Şimdi adam gönder, onu bana getir. O ölmeli. Yonatan babası Saul'a, neden ölmeli? Ne yaptı ki diye karşılık verdi. Ama Saul Yonatan'ı öldürmek amacıyla mızrağını ona fırlattı. Böylece Yonatan babasının Davut'u öldürmeye kararlı olduğunu anladı. Büyük bir öfkeyle sofradan kalktı ve ayın 2. günü hiç yemek yemedi. Babasının Davut'u böyle aşağılamasına üzüldü. Sabahleyin Yonatan Davut'la buluşmak üzere tarlaya gitti. Yanına bir uşak almıştı. Uşağa, haydi koş, atacağım okları bul dedi. Uşak koşarken, Yonatan onun ötesine bir ok attı. Uşak Yonatan'ın attığı okun düştüğü yere varınca, Yonatan, "Okey ötende" diye seslendi, "Çabuk ol koş, yerinde durma." Yonatan'ın uşağı oku alıp efendisine getirdi. Olup bitenden habersizdi. Olanları yalnız Yonatan'la Davut biliyordu. Yonatan, silahlarını yanındaki uşağa vererek, "Al bunları kente götür" dedi. Uşak gider gitmez, Davut taşın güney yanından ayağa kalktı, yüzüstü yere kapanarak 3 kez eğildi. İki arkadaş birbirlerini öpüp ağladılar, ancak Davut daha çok ağladı. Yonatan, "Esenlikle yoluna git" dedi, "İkimiz Rabbin adıyla ant içmiştik. Rab seninle benim aramda ve soylarımız arasında sonsuza dek tanık olsun." Bundan sonra Davut yoluna gitti. Yonatan da kente döndü. Davut Saul'dan kaçıyor. Bölüm 21. Davut Nov kentine, kahin Ahimelek'in yanına gitti. Ahimelek titreyerek Davut'u karşılamaya çıktı. "Neden yalnızsın, neden yanında kimse yok?" diye sordu. Davut şöyle yanıtladı, "Kral bana bir görev verdi. Sana verdiğim görevden ve buyruklardan kimsenin haberi olmasın" dedi. "Adamlarıma gelince, belli bir yere gitmelerini söyledim. Şu an elinde ne var, bana 5 somun ekmek ya da başka ne varsa ver." Kahin, "Taze ekmeğim yok" diye karşılık verdi. "Ama adamların kadından uzak kaldılarsa kutsanmış ekmek var." Davut, "Yola çıktığımızdan her zaman olduğu gibi, kadından uzak kaldık" dedi, "Sıradan bir yolculuğa çıktığımızda bile adamlarım kendilerini temiz tutarlar, özellikle bugün ne kadar daha çok temiz olacaklar." Bunun üzerine kahin ona kutsanmış ekmek verdi, çünkü orada huzura konan ekmekten başka ekmek yoktu. Bu ekmek Rabbin huzurundan alındığı gün yerine sıcak ekmek konurdu. Dipnot, kutsanmış ekmek, adak ekmeği ya da Tanrı'nın huzuruna konan ekmek diye de bilinir. O gün Saul'un görevlilerinden Edomlu Doeg adındaki baş çoban Rabbin önünde dinsel görevini yerine getirmek üzere orada bulunuyordu. Dipnot, dinsel görevini yerine getirmek üzere, İbranice alıkonulmuş. Davut Ahimelek'e, "Yanında mızrak ya da kılıç yok mu?" diye sordu. Kralın işi acele olduğundan, "Yanıma ne kılıcımı aldım, ne de başka bir silah." Kahin, "Ela Vadisi'nde öldürdüğün Filistli Golyat'ın kılıcı var" diye karşılık verdi, "Efodun arkasında beze sarılı duruyor. Burada başka silah yok. İstersen onu alabilirsin." Davut, "Onun gibisi yoktur, onu bana ver" dedi. Saul'dan kaçan Davut o gün Gat kralı Akiş'e gitti. Akiş'in görevlileri, "Bu İsrail kralı Davut değil mi?" dediler. Çalıp oynarken, Saul binlercesini öldürdü, Davutsa 10 binlercesini diye hakkında ezgiler okudukları kişi bu değil mi? Bu sözler Davut'u derin derin düşündürdü. Gat kralı Akiş'ten çok korkan Davut, onların önünde tutumunu değiştirerek deli gibi davrandı. Kentin kapılarını tırmaladı, salyasını sakalına akıttı. Akiş görevlilerine, "Şu adama bakın" dedi, "delinin biri. Onu neden bana getirdiniz? Bizde deliler eksik mi ki, önümde delilik yapsın diye bu adamı getirdiniz? Bu adamın sarayıma girmesi şart mı?" Bölüm 22. Davut Gat'tan ayrılıp Adullam mağarasına kaçtı. Bunu duyan kardeşleri ve ailesinin öteki bireyleri yanına gittiler. Sıkıntısı, borcu, hoşnutsuzluğu olan herkes Davut'un çevresinde toplandı. Davut sayısı 400'e varan bu adamlara önderlik yaptı. Davut oradan Moav'daki Mispa kentine gitti. Moav kralından, "Tanrı'nın bana ne yapacağı belli oluncaya dek annemle babamın gelip yanınızda kalmasına izin verir misin?" diye bir istekte bulundu. Böylece Davut annesiyle babasını Moav kralının yanına bıraktı. Davut sığınakta kaldığı sürece onlar da Moav kralının yanında kaldılar.
Ne var ki, Peygamber Ged Davut'a, sığınakta kalma. Yahuda ülkesine git dedi. Bunun üzerine Davut oradan ayrılıp Herit ormanına gitti. Saul Nov kentinin kâhinlerini öldürüyor. Bu sırada Saul Davut'la yanındakilerin nerede olduklarını öğrendi. Saul elinde mızrağıyla Giva'da bir tepedeki ılgın ağacının altında oturuyordu. Askerleri de çevresinde duruyordu. Dipnot, Septuaginta tepedeki Masoretik metin Rama'daki. Saul onlara şöyle dedi: Ey Benyaminliler, şimdi dinleyin, İşay'ın oğlu her birinize tarlalar, bağlar mı verecek? Her birinizi binbaşı, yüzbaşı mı yapacak? Hepiniz bana karşı düzen kurdunuz. Çünkü oğlum İşay'ın oğluyla antlaşma yaptığında bana haber veren olmadı. İçinizden bana acıyan tek kişi çıkmadı. Bugün olduğu gibi, bana pusu kurması için oğlumun kulum Davut'u kışkırttığını bana bildiren olmadı. Bunun üzerine Saul'un askerlerinin yanında duran Edomlu Doeg, İşay oğlu Davut'un Nov kentine, Ahituv oğlu kâhin Ahimelek'in yanına geldiğini gördüm dedi. Ahimelek Davut için Rabbe danıştı. Ona hem yiyecek sağladı, hem de Filisti Golyat'ın kılıcını verdi. Kral Saul, Ahituv oğlu kâhin Ahimelek'i ve babasının ailesinden Nov'da yaşayan bütün kâhinleri çağırmak için ulaklar gönderdi. Hepsi kralın yanına geldi. Saul Ahimelek'e, ey Ahituv oğlu, beni dinle dedi. Ahimelek, buyur, efendim diye yanıtladı. Saul, neden sen ve İşay oğlu bana karşı düzen kurdunuz dedi. Çünkü ona ekmek, kılıç verdin ve onun için Tanrı'ya danıştın. O da bana karşı ayaklandı ve bugün yaptığı gibi pusu kurdu. Ahimelek, bütün görevlilerin arasında Davut kadar sana bağlı biri var mı? Diye karşılık verdi. Davut senin damadın, muhafız birliği komutanın ve ailende saygın biridir. Ben Davut için Tanrı'ya danışmaya o gün mü başladım? Kesinlikle hayır. Kral ben kulunu ve babasının ailesini suçlamasın. Çünkü kulun bu konuda hiçbir şey bilmiyor. Ama Saul, ey Ahimelek, sen de bütün ailende kesinlikle öleceksiniz dedi. Sonra yanında duran nöbetçi askerlere, gidin ve Davut'u destekleyen Rabbin kâhinlerini öldürün. Dedi, çünkü onun kaçtığını bildikleri halde bana haber vermediler. Ne var ki, kralın görevlileri el kaldırıp Rabbin kâhinlerini öldürmek istemediler. Bunun üzerine kral, Doeg'e, sen git, kâhinleri öldür diye buyurdu. Edomlu Doeg de gidip kâhinleri öldürdü. O gün Doeg ketenefod giymiş 85 kişi öldürdü. Kadın erkek, çoluk çocuk demeden kâhinler kenti Nov'un halkını kılıçtan geçirdi. Sığırları, eşekleri, koyunları da öldürdü. Yalnız Ahituv oğlu kâhin Ahimelek'in oğullarından Abiyatar adında biri kurtulup Davut'a kaçtı. Abiyatar Saul'un Rabbin kâhinlerini öldürttüğünü Davut'a söyledi. Davut Abiyatar'a, o gün orada bulunan Edomlu Doeg'in olup biteni Saul'a bildireceğini anlamıştım zaten dedi, babanın bütün aile bireylerinin ölümüne ben neden oldum. Yanımda kal ve korkma. Seni öldürmek isteyen beni de öldürmek istiyor. Yanımda güvenlikte olursun. Davut Keyla kentini kurtarıyor. Bölüm 23. Davut'a, Filistliler Keyla kentine saldırıp harmanları yağmalıyorlar diye haber verdiler. Davut Rabbe, gidip şu Filistlilere saldırayım mı? Diye danıştı. Rab, git, Filistlilere saldır ve Keyla kentini kurtar diye yanıtladı. Ama adamları Davut'a, bak, biz burada Yahuda'dayken korkuyoruz dediler, Keyla'ya Filist ordusuna karşı savaşmaya gidersek büsbütün korkarız. Bunun üzerine Davut Rabbe bir kez daha danıştı. Rab ona yine, kalk, Keyla'ya git çünkü Filistlileri senin eline ben teslim edeceğim dedi. Böylece Davut'la adamları Keyla'ya gidip Filistlilere karşı savaştılar. Davut onların hayvanlarını ele geçirdi. Filistlileri ağır bir yenilgiye uğratarak Keyla halkını kurtardı. Ahimelek'in oğlu Abiyatar kaçıp Keyla'da bulunan Davut'a gittiğinde efodu da birlikte götürmüştü. Saul Davut'u kovalıyor. Saul, Davut'un Keyla kentine gittiğini duyunca, Tanrı Davut'u elime teslim etti dedi. Davut sürgülü kapıları olan bir kente girmekle kendini hapsetmiş oldu. Böylece Saul, Keyla'ya yürüyüp Davut'la adamlarını kuşatmak amacıyla bütün halkı savaşa çağırdı. Davut, Saul'un kendisine bir düzen kurduğunu duyunca, kâhin Abiyatar'a, efodu getir dedi.
Sonra şöyle yakardı: "Ey İsrail'in Tanrısı Rab, ben kulun yüzünden Saul'un gelip Keyla'yı yıkmayı tasarladığına dair kesin haber aldım. Keyla halkı beni onun eline teslim eder mi? Kulunun duymuş olduğu gibi Saul gelecek mi? Ey İsrail'in Tanrısı Rab, yalvarırım, kuluna bildir Rab, Saul gelecek" yanıtını verdi. Davut Rabbe, "Keyla halkı beni ve adamlarımı Saul'un eline teslim edecek mi?" diye sordu. Rab, "Teslim edecek" dedi. Bunun üzerine Davut ile yanındaki 600 kadar kişi Keyla'dan ayrılıp oradan oraya yer değiştirmeye başladılar. Davut'un Keyla'dan kaçtığını öğrenen Saul oraya gitmekten vazgeçti. Davut kırsal bölgedeki sığınaklarda ve Zif çölünün dağlık kesiminde kaldı. Saul her gün Davut'u aradığı halde, Tanrı onu Saul'un eline teslim etmedi. Davut Zif çölünde, Horeş'teyken, Saul'un kendisini öldürmek için yola çıktığını öğrendi. Bu arada Saul oğlu Yonatan kalkıp Horeş'e, Davut'un yanına gitti ve onu Tanrı'nın adıyla yüreklendirdi. "Korkma" dedi, "babam Saul sana dokunmayacak. Sen İsrail kralı olacaksın, ben de senin yardımcın olacağım. Babam Saul da bunu biliyor." İkisi de Rabbin önünde aralarındaki antlaşmayı yenilediler. Sonra Yonatan evine döndü, Davut ise Horeş'te kaldı. Zifliler Giva'ya gidip Saul'a, "Davut aramızda" dediler, Yeşimon'un güneyinde, Hakila tepesindeki Horeş sığınaklarında gizleniyor. "Ey kral, ne zaman gelmek istersen gel, Davut'u kralın eline teslim etmeyi ise bize bırak." Saul, "Rab sizi kutsasın, bana acıdınız" dedi, "Gidin ve bir daha araştırın, Davut'un genellikle nerelerde gizlendiğini, orada onu kimin gördüğünü iyice öğrenin. Çünkü onun çok kurnaz olduğunu söylüyorlar. Gizlendiği yerlerin hepsini öğrenip bana kesin bir haber getirin. O zaman ben de sizinle gelirim. Eğer Davut o bölgedeyse, bütün Yahuda boyları içinde onu arayıp bulacağım." Böylece Zifliler kalkıp Saul'dan önce Zif'e gittiler. O sırada Davut'la adamları Yeşimon'un güneyindeki Arava'da, Maon çölündeydiler. Saul ile adamlarının kendisini aramaya geldiklerini öğrenince Davut aşağıya inip Maon çölündeki kayalığa sığındı. Saul bunu duyunca Davut'un ardından Maon çölüne gitti. Saul dağın bir yanından, Davut'la adamları ise öbür yanından ilerliyordu. Davut Saul'dan kaçıp kurtulmaya çalışıyordu. Saul'la askerleri Davut'la adamlarını yakalamak üzere yaklaşırken, bir ulak gelip Saul'a şöyle dedi: "Çabuk gel, Filistliler ülkeye saldırıyor." Bunun üzerine Saul Davut'u kovalamayı bırakıp Filistlilerle savaşmaya gitti. Bu yüzden oraya Sela Mahlekot adı verildi. Dipnot: Sela Mahlekot, ayrılış kayası anlamına gelir. Davut oradan ayrılıp En-Gedi bölgesindeki sığınaklara gizlendi. Davut Saul'un canını bağışlıyor. Bölüm 24. Saul Filistlileri kovalamaktan dönünce, Davut'un En-Gedi çölünde olduğu haberini aldı. Saul da Davut'la adamlarını dağ keçisi kayalı dolaylarında arayıp bulmak için, bütün İsrail'den 3000 seçme asker alıp yola çıktı. Yolda koyun ağıllarına rastladı. Yakında bir de mağara vardı. Saul ihtiyacını gidermek için mağaraya girdi. Davut'la adamları mağaranın en iç bölümünde kalıyorlardı. Adamları, Davut'a, "İşte Rabbin sana, dilediğini yapabilmen için düşmanını eline teslim edeceğim dediği gün bugündür" dediler. Davut kalkıp Saul'un cübbesinin eteğinden gizlice bir parça kesti. Ama sonradan Saul'un eteğinden bir parça kestiği için kendini suçlu buldu. Adamlarına, "Efendime, Rabbin meshettiği kişiye karşı böyle bir şey yapmaktan, el kaldırmaktan Rab beni uzak tutsun" dedi. Çünkü o Rabbin meshettiği kişidir. Davut bu sözlerle adamlarını engelledi ve Saul'a saldırmalarına izin vermedi. Saul mağaradan çıkıp yoluna koyuldu. O zaman Davut da mağaradan çıktı. Saul'a, "Efendim kral" diye seslendi. Saul arkasına bakınca, Davut eğilip yüzüstü yere kapandı. "Davut sana kötülük yapmak istiyor diyenlerin sözlerini neden önemsiyorsun?" dedi, "Bugün Rabbin mağarada seni elime nasıl teslim ettiğini gözünle görüyorsun. Bazıları seni öldürmemi istedi. Ama ben seni esirgeyip, efendime el kaldırmayacağım, çünkü o Rabbin meshettiği kişidir" dedim. "Ey baba, cübbenin eteğinden kesilmiş, elimdeki şu parçaya bak,
Evet, bak cübbenden bir parça kestim ama seni öldürmedim. Bundan ötürü içimde kötülük ve başkaldırma düşüncesi olmadığını iyice bilesin. Sana kötülük yapmadığım halde sen beni öldürmeye çalışıyorsun. Rab aramızda yargıç olsun ve benim öcümü senden o alsın, ama ben elimi sana karşı kaldırmayacağım. Eskilerin şu, kötülük kötü kişilerden gelir deyişi uyarınca elim sana karşı kalkmayacaktır. İsrail kralı kime karşı çıkmış? Sen kimi kovalıyorsun? Ölü bir köpek mi? Bir pire mi? Rab yargıç olsun ve hangimizin haklı olduğuna o karar versin. Rab davama baksın ve beni savunup senin elinden kurtarsın. Davut söylediklerini bitirince, Saul, Davut oğlum, bu senin sesin mi diye sordu ve hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı. Sonra, sen benden daha doğru bir adamsın dedi, sana kötülük yaptığım halde sen bana iyilikle karşılık verdin. Bugün bana iyi davrandığını kanıtladın, Rab beni eline teslim ettiği halde beni öldürmedin. Düşmanını yakalayan biri onu güvenlik içinde salıverir mi? Bugün bana yaptığın iyiliğe karşılık Rab de seni iyilikle ödüllendirsin. Şimdi anladım ki, sen gerçekten kral olacaksın ve İsrail krallığı senin egemenliğin altında sürecek. Benden sonra soyumu ortadan kaldırmayacağına, babamın ailesinden adımı silmeyeceğine dair Rabbin önünde ant iç. Davut Saul'un istediği gibi ant içti. Sonra Saul evine döndü. Davut'la adamları da sığınağa gittiler. Davut, Naval ve Abigail bölüm 25. Bu sırada Semûl öldü. Bütün İsrailliler toplanıp onun için yas tuttular. Onu Rama'daki evine gömdüler. Bundan sonra Davut Maon çölüne gitti. Dipnot, Septuaginta Maon, Masoretik metin paran. Maon'da çok varlıklı bir adam vardı, işi Karmel'deydi. 3000 koyunu, 1000 keçisi vardı. O sırada Karmel'de koyunlarını kırpmaktaydı. Adamın adı Naval, karısının adı da Abigail'di. Kadın sağgörülü ve güzeldi. Ama Kalev soyundan gelen kocası kaba, kötü huylu biriydi. Davut kırdayken, Naval'ın koyunlarını kırktığını duydu. 10 uşağı şu buyrukla ona gönderdi, Karmel'de Naval'ın yanına gidin. Benden ona selam söyleyip şöyle deyin, ömrün uzun olsun. Sana, ailene ve sana bağlı olun herkese esenlik olsun. Şimdi koyunların kırpma zamanı olduğunu duydum. Çobanların bizimle birlikteyken, onları incitmedik. Karmel'de kaldıkları sürece hiçbir kayıpları olmadı. Uşaklarına sor, sana söyleyecekler. Bunun için adamlarıma yakınlık göster. Çünkü sana şenlik zamanında geldik. Lütfen kullarına ve oğlun Davut'a elinden geleni ver. Davut'un adamları varıp Davut adına bu sözleri Naval'a ilettiler ve beklemeye başladılar. Ne var ki, Naval Davut'un adamlarına şu karşılığı verdi, bu Davut da kim? İşay'ın oğlu da kim oluyor? Bugünlerde birçok köle efendilerini bırakıp kaçıyor. Ekmeğimi, suyumu, kırkıcılarım için kestiğim hayvanların etini alıp nereden geldiklerini bilmediğim kişilere mi vereyim? Davut'un adamları geldikleri yoldan döndüler ve Naval'ın bütün söylediklerini Davut'a bildirdiler. Davut adamlarına, herkes kılıcını kuşansın diye buyruk verdi. Davut da, adamları da kılıçlarını kuşandılar. Yaklaşık 400 adam Davut'la birlikte gitti, 200 kişi de erzağın yanında kaldı. Naval'ın uşaklarından biri, Naval'ın karısı Abigail'e, Davut Efendimiz Naval'a esenlik dilemek için kırdan ulaklar gönderdi dedi, ama Naval onları tersledi. Oysa adamlar bize çok iyi davrandılar. Bizi incitmediler. Kırda onlarla birlikte kaldığımız sürece hiçbir şeyimiz kaybolmadı. Koyunlarımızı güderken, yanlarında kaldığımız sürece gece gündüz bizi korudular. Şimdi ne yapman gerektiğini iyi düşün. Çünkü Efendimiz'e ve bütün ailesine kötülük yapmayı tasarlıyorlar. Üstelik Efendimiz o kadar kötü ki, kimse ona bir şey söyleyemiyor. Bunun üzerine Abigail, hiç zaman yitirmeden, 200 ekmek, 2 tulum şarap, hazırlanmış 5 koyun, 5 si kavrulmuş buğday, 100 salkım kuru üzüm ve 200 parça incir pestili alıp eşeklere yükledi. Dipnot, 5 si buğday, yaklaşık 30 kilogram sonra uşaklarına, önümden gidin, ben arkanızdan geliyorum dedi. Kocası Naval'a hiçbir şey söylemedi. Abigail eşeğe binmiş, dağın öbür yolundan inerken,
Davut'la adamları da ona doğru ilerliyorlardı. Abigail onlarla karşılaştı. Davut, bu adamın kırdaki malını doğrusu boş yere korudum demişti, onun mallarından hiçbir şey eksilmedi. Öyleyken bana iyilik yapacağına kötülükle karşılık verdi. Eğer sabaha dek adamlarından tek birini bile sağ bırakırsam, Tanrı bana aynısını, hatta daha kötüsünü yapsın. Dipnot, Septuaginta bana, Masoretik metin Davut'un düşmanlarına. Abigail Davut'u görünce hemen eşekten indi, Davut'un önünde eğilip yüzüstü yere kapandı. Onun ayaklarına kapanarak şöyle yalvardı, "Efendim, suçu ben, yalnız ben üstüme alıyorum. İzin ver, ben kölen seninle konuşsun, onun söyleyeceklerini dinle. Yalvarırım, efendim, o kötü adam Naval'a aldırma. Çünkü kişiliği tıpkı adı gibidir. Adı akılsız anlamına gelir, kendisi de akılsızın biridir. Ben kulun, efendim Davut'un gönderdiği ulakları görmedim. Ama şimdi, ey efendim, Rab senin kan dökmene ve kendi elinle öç almana engel oldu. Yaşayan Rabbin adı ve senin yaşamın hakkı için yalvarırım, düşmanların ve efendime kötülük tasarlayanların tümü Naval gibi olsun. Ben kölenin efendime getirdiği bu armağan, seni izleyen adamlarına verilsin. Lütfen kölenin suçunu bağışla. Rab kesinlikle efendimin soyunu sürdürecektir. Çünkü efendim Rabbin savaşlarını sürdürüyor. Yaşadığın sürece sende hiçbir haksızlık bulunmasın. Biri kalkıp seni öldürmek amacıyla ardına düşerse, yaşamını Tanrın Rab güven altında tutacaktır, düşmanlarını sapanla taş atar gibi fırlatıp atacaktır. Rab, efendime söz verdiği bütün iyilikleri yerine getirip onu İsrail'e önder atadığında, kendi öcünü almak uğruna boş yere kan dökmediğin için pişmanlık ve üzüntü duymayacaksın. Rab efendimi başarıya ulaştırdığında köleni anımsa. Davut, bugün seni karşıma çıkaran İsrail'in Tanrısı Rab'be övgüler olsun. Diye karşılık verdi, anlayışını kutlarım, bugün kan dökmemi ve öcümü elimle almamı engellediğin için seni kutlarım. Doğrusu sana kötülük etmemi önleyen İsrail'in Tanrısı yaşayan Rabbin adıyla derim ki, beni karşılamak için hemen gelmemiş olsaydın, gün doğuncaya dek Naval'ın adamlarından hiçbiri sağ kalmayacaktı. Abigail'in kendisine getirdiklerini kabul eden Davut, esenlikle evine dön. Sözlerine kulak verip dileğini kabul ettim dedi. Abigail Naval'ın yanına döndü. Naval evinde kralları yaraşır bir şölen düzenlemişti. Çok sarhoş olduğundan neşeliydi. Bu yüzden Abigail sabaha dek ona bir şey söylemedi. Ama ertesi sabah Naval ayılınca karısı ona olup bitenleri anlattı. İşte o an Naval'ın kalbi sıkıştı ve felç oldu. Yaklaşık 10 gün sonra da Rab Naval'ı cezalandırıp öldürdü. Davut, Naval'ın öldüğünü duyunca, beni küçümseyen Naval'a karşı davama bakan, kulunu kötülük etmekten alıkoyan Rab'be övgüler olsun dedi. Rab Naval'ın kötülüğünü onun başına döndürdü. Sonra Davut Abigail'e evlenme teklifinde bulunmak için ulaklar gönderdi. Davut'un ulakları Karmel'e, Abigail'in yanına varıp, Davut sana evlenme teklifinde bulunmak için bizi gönderdi dediler. Abigail yüzüstü yere kapanarak, ben kölen sana hizmet etmeye ve efendimin ulaklarının ayaklarını yıkamaya hazırım diye yanıtladı. Hemen kalkıp eşeğe bindi. Yanına 5 hizmetçisini alıp Davut'un ulaklarını izleyerek yola koyuldu. Sonra Davut'un karısı oldu. Davut Yizreelli Ahinoam'ı da eş olarak almıştı. Böylece ikisi de onun karısı oldular. Bu arada Saul, Davut'un karısı olan kızı Mikalı Gallimli Laiş oğlu Palti'ye vermişti. Davut yine Saul'un canını bağışlıyor. Bölüm 26 Zifliler Giva'ya, Saul'un yanına gidip, Davut Yeşimon'a bakan Hakila tepesinde gizleniyor dediler. Bunun üzerine Saul 3000 seçme İsrailli askerle Zif çölünde Davut'u aramaya çıktı. Yeşimon'a bakan Hakila tepesinde, yol kenarında ordugah kurdu. Kırda bulunan Davut, Saul'un peşine düştüğünü anlayınca, gözcü gönderdi. Böylece Saul'un oraya geldiğini saptadı. Bunun üzerine Davut, Saul'un ordugah kurduğu yere gitti ve Saul'la ordusunun başkomutanı Ner oğlu Avner'in nerede yattıklarını gördü. Saul ordugahın ortasında, askerler de çevresinde yatıyorlardı. O zaman Davut, Hititli Ahimelek ile Yoav'ın kardeşi, Seruya oğlu Avişay'a,
kim benimle ordugaha, Saul'un yanına gelecek? Diye sordu. Avişay, ben seninle geleceğim diye karşılık verdi. Davut'la Avişay o gece ordugaha girdiler. Saul, mızrağı başucunda yere saplanmış, ordugahın ortasında uyuyordu. Avner'le askerler de çevresinde uyuyorlardı. Avişay Davut'a, bugün Tanrı düşmanını senin eline teslim etti dedi. Şimdi bırak da, onu kendi mızrağıyla bir atışta yere çakayım. İkinci kez vurmama gerek kalmayacak. Ne var ki Davut, onu öldürme dedi, Rabbin meshettiği kişiye kim el uzatırsa, suçlu çıkar. Yaşayan Rabbin adıyla derim ki, Rab kendisi onu öldürecektir, ya günü gelince ölecek, ya da savaşta vurulup yok olacak. Ama Rabbin meshettiği kişiye el uzatmaktan Rab beni uzak tutsun haydi, Saul'un başucundaki mızrakla su matarasını al da gidelim. Böylece Davut Saul'un başucundan mızrağını ve su matarasını aldı. Sonra oradan uzaklaştılar. Onları gören olmadı. Kimse olup bitenin farkına varmadı, uyanan da olmadı. Hepsi uyuyorlardı, çünkü Rab onlara derin bir uyku vermişti. Davut karşı yakaya geçip tepenin üstünde, onlardan uzak bir yerde durdu. Aralarında epeyce mesafe vardı. Davut askerlere ve Neer oğlu Avner'e, "Ey Avner, bana yanıt vermeyecek misin?" diye seslendi. Avner, "Sen kimsin ki krala sesleniyorsun?" diye karşılık verdi. Davut, "Sen yiğit biri değil misin?" dedi. "İsrail'de senin gibisi var mı? Öyleyse neden efendin kralı korumadın?" Çünkü biri onu öldürmek için ordugaha girdi. Görevini iyi yapmadın. Yaşayan Rabbin adıyla derim ki, hepiniz ölümü hak ettiniz. Çünkü efendinizi, Rabbin meshettiği kişiyi korumadınız. Bak bakalım, kralın başucundaki mızrağıyla su matarası nerede? Davut'un sesini tanıyan Saul, "Davut, oğlum, bu senin sesin mi?" diye sordu. Davut, "Evet, efendim kral, benim sesim" diye karşılık verdi. "Efendim, ben kulunu neden kovalıyorsun? Ne yaptım, ne suç işledim? Lütfen, efendim kral, kulunun sözlerine kulak ver. Eğer seni bana karşı kışkırtan Rab ise, bir sunu onu yatıştırır. Ama bunu yapan insanlarsa, Rabbin önünde lanetli olsunlar çünkü, git, başka ilahlara kulluk et diyerek, Rabbin mirasından bana düşen paydan bugün beni uzaklaştırdılar. Ne olur, kanım Rab'den uzak topraklara dökülmesin." İsrail kralı, dağlarda keklik avlayan avcı gibi, bir pireyi avlamaya çıkmış bunun üzerine Saul, "Günah işledim" diye karşılık verdi. "Davut, oğlum, geri dön. Bugün yaşamıma değer verdiğin için sana bir daha kötülük yapmayacağım. Gerçekten akılsızca davrandım, çok büyük yanlışlık yaptım." Davut, "İşte kralın mızrağı" dedi, "adamlarından biri gelip alsın. Rab herkesi doğruluğuna ve bağlılığına göre ödüllendirir. Bugün Rab seni elime teslim ettiği halde, ben Rabbin meshettiği kişiye elimi uzatmak istemedim. Bugün ben senin yaşamına nasıl değer verdiysem, Rab de benim yaşamıma öyle değer versin ve beni her sıkıntıdan kurtarsın." Saul, "Davut, oğlum, Rab seni kutsasın" dedi. "Sen kesinlikle büyük işler yapacak, başarılı olacaksın." Bundan sonra Davut yoluna koyuldu, Saul da evine döndü. Davut Filistiler arasında bölüm 27. Davut, bir gün Saul'un eliyle yok olacağım diye düşündü. Benim için en iyisi hemen Filist topraklarına kaçmak. O zaman Saul İsrail'in her yanında beni aramaktan vazgeçer, ben de onun elinden kurtulmuş olurum. Böylece Davut'la yanındaki 600 kişi kalkıp Gat kralı Maok oğlu Akiş'in tarafına geçtiler. Aileleriyle birlikte Gat'ta Akiş'in yanına yerleştiler. İki karısı Yizreelli Ahinoam'la Karmelli Naval'ın dul karısı Abigail de Davut'un yanındaydı. Saul Davut'un Gat'a kaçtığını duyunca, artık onu aramaktan vazgeçti. Davut Akiş'e, "Benden hoşnut kaldıysan, çevre kentlerden birinde bana bir yer versinler de orada oturayım" dedi. "Çünkü ben kulunun seninle birlikte kral kentinde yaşamasına gerek yok." Akiş o gün ona Ziklak kentini verdi. Bundan ötürü Ziklak bugün de Yahuda krallarına aittir. Davut Filist topraklarında 1 yıl 4 ay yaşadı. Bu süre içinde Davut'la adamları gidip Geşurlulara, Girizlilere ve Amaleklilere baskınlar yaptılar. Bunlar uzun zamandan beri Şura, hatta Mısır'a dek uzanan topraklarda yaşıyorlardı.
Davut bir bölgeye saldırdığında kadın erkek demez, kimseyi sağ bırakmazdı, yalnız davarları, sığırları, eşekleri, develeri ve giysileri alıp Akiş'e dönerdi. Akiş, bugün nerelere baskın düzenlediniz diye sorardı. Davut da, Yahuda'nın güneyine, Yerahmeellilerin ve Kenlilerin güney bölgesine saldırdık, derdi. Davut, kendisiyle Gat'a kimseyi götürmemek için kadın erkek kimseyi sağ bırakmazdı. Çünkü, Gat'a gidip, Davut şöyle yaptı, böyle yaptı diyerek bize karşı bilgi aktarmasınlar diye düşünürdü. Davut, Filist topraklarında yaşadığı sürece bu yöntemi uyguladı. Akiş Davut'a güven duymaya başladı. Davut kendi halkı olan İsraillilerin nefretine uğradı. Bundan böyle benim hizmetimde kalacak diye düşünüyordu. Bölüm 28. O sırada Filistliler İsrail'le savaşmak için askeri birliklerini topladılar. Akiş Davut'a, adamlarınla birlikte benim yanımda savaşacağını bilmelisin dedi. Davut, o zaman sen de kulunun neler yapabileceğini göreceksin diye karşılık verdi. Akiş, iyi dedi, yaşadığın sürece seni kendime koruma görevlisi atayacağım. Saul ruhlara danışıyor Samuel ölmüş, bütün İsrail halkı onun için yas tutmuştu. Onu kendi kenti Rama'da gömmüşlerdi. Saul da cincilerle ruhlara danışanları ülkeden kovmuştu. Filistliler toplanıp Şunem'e gittiler ve orada ordugah kurdular. Saul da bütün İsraillileri toplayıp Gilboa dağında ordugah kurdu. Saul Filist ordusunu görünce korkup büyük dehşete kapıldı. Rab'be danıştıysa da, Rab ona ne düşlerle, ne Urim, ne de peygamberler aracılığıyla yanıt verdi. Bunun üzerine Saul görevlilerine, bana bir cinci kadın bulun da varıp ona danışayım diye buyruk verdi. Görevliler, orada bir cinci kadın var dediler. Böylece Saul başka giysilere bürünüp kılığını değiştirdi. Geceleyin yanına 2 kişi alıp kadının yaşadığı yere gitti. Kadına, lütfen benim için ruhlara danış ve sana söyleyeceğim kişiyi çağır dedi. Ama kadın ona şu karşılığı verdi, Saul'un neler yaptığını, cincilerle ruhlara danışanları ülkeden kovduğunu biliyorsun. Öyleyse neden beni öldürmek için tuzak kuruyorsun? Saul, yaşayan Rabbin adıyla derim ki, bundan sana bir kötülük gelmeyecek diye ant içti. Bunun üzerine kadın, sana kimi çağırayım diye sordu. Saul, bana Samuel'i çağır dedi. Kadın, Samuel'i görünce çığlık atarak, sen Saul'sun neden beni kandırdın? Dedi. Kral ona, korkma dedi, ne görüyorsun kadın, yerin altından çıkan bir ilah görüyorum diye karşılık verdi. Saul, neye benziyor diye sordu. Kadın, cübbe giymiş yaşlı bir adam yukarıya çıkıyor dedi. O zaman Saul onun Samuel olduğunu anladı, eğilip yüzüstü yere kapandı. Samuel Saul'a, neden beni çağırtıp rahatsız ettin? Dedi. Saul, büyük sıkıntı içindeyim diye yanıtladı, Filistliler bana karşı savaşıyor ve Tanrı da beni terk etti. Artık bana ne peygamberler aracılığıyla, ne de düşlerle yanıt veriyor. Bu yüzden, ne yapmam gerektiğini bana bildirmen için seni çağırttım. Samuel, Rab seni terk edip sana düşman olduğuna göre, neden bana danışıyorsun? Dedi, Rab benim aracılığımla söylediğini yaptı, krallığı senden alıp soydaşın Davut'a verdi. Çünkü sen Rabbin buyruğuna uymadın, onun alevlenen öfkesini Amaleklilere uygulamadın. Rab bugün bunları bu yüzden başına getirdi. Rab seni de, İsrail halkını da Filistlilerin eline teslim edecek. Yarın sen ve oğulların bana katılacaksınız. Rab İsrail ordusunu da Filistlilerin eline teslim edecek. Saul birden boylu boyunca yere düştü. Samuel'in sözlerinden ötürü büyük korkuya kapıldı. Gücü de kalmamıştı, çünkü bütün gün, bütün gece yemek yememişti. Kadın Saul'a yaklaştı. Onun büyük şaşkınlık içinde olduğunu görünce, bak, kölen sözünü dinledi dedi, canımı tehlikeye atarak benden istediğini yaptım. Şimdi lütfen kölenin söyleyeceğini dinle. İzin ver de, önüne biraz yemek koyayım. Yoluna devam edecek gücün olması için yemek yemelisin. Ama Saul, yemem diyerek reddetti. Ancak hizmetkarlarıyla kadın zorlayınca, onların dediğini yaptı. Yerden kalkıp yatağın üzerine oturdu. Kadının evinde besili bir değne vardı. Kadın onu hemen kesti. Un alıp yoğurdu ve mayasız ekmek pişirdi.
Sonra Saul'la görevlilerinin önüne koydu. Onlar da yediler. Sonra o gece kalkıp gittiler. Akiş Davut'u Ziklag'a gönderiyor. Bölüm 29. Filistliler bütün ordularını Afek'te topladılar. İsrailliler ise Yizreel'deki pınarın yanına kurdukları ordugahta kalıyorlardı. Filist beyleri yüzer ve biner kişilik birliklerle ilerliyordu. Davut'la adamları ise Akiş'le birlikte geriden geliyorlardı. Filistli komutanlar, bu İbranilerin burada ne işi var diye sorunca, Akiş şu karşılığı verdi, bu, İsrail kralı Saul'un görevlisi Davut'tur. Bir yıldan uzun süredir yanımda kalıyor. Bana geldiğinden beri kendisinde hiçbir kötülük bulamadım. Ama Filistli komutanlar Akiş'e öfkelendiler. Adamı geri gönder, kendisine verdiğin yere dönsün dediler, bizimle birlikte savaşa gelmesin, yoksa savaş sırasında bize karşı çıkar. Efendisinin beğenisini nasıl kazanabilir, adamlarımızın başını ona vermekten daha iyi bir yol bulabilir mi? Çalıp oynarken, Saul binlercesini öldürdü, Davutsa 10 binlercesini diye hakkında ezgiler okudukları Davut değil mi bu? Bunun üzerine Akiş, Davut'u çağırıp, yaşayan Rabbin adıyla derim ki, sen dürüst bir kişisin dedi, benimle birlikte savaşa katılmanı isterdim. Yanıma geldiğin günden bu yana ters bir davranışını görmedim. Ama Filist beyleri seni uygun görmedi. Şimdi geri dön ve esenlikle git. Filist beylerinin gözünde ters bir davranışta bulunma. Davut, ama ben ne yaptım? Diye sordu, yanına geldiğimden bu yana bende ne buldun ki, gidip efendim kralın düşmanlarına karşı savaşmayayım? Akiş, biliyorum, sen benim gözümde Tanrı'nın bir meleği gibi iyisin diye yanıtladı, ne var ki Filistli komutanlar, bizimle savaşa gelmesin diyorlar. Seninle gelmiş olan efendin Saul'un kullarıyla birlikte sabah erkenden kalkın ve tan ağarır ağarmaz gidin. Böylece Davut'la adamları Filist ülkesine dönmek üzere sabah erkenden kalktılar. Filistliler ise Yizri ile gittiler. Davut Amaleklileri bozguna uğratıyor. Bölüm 30. Davut'la adamları 3. gün Ziklag kentine vardılar. Bu arada Amalekliler Negev bölgesiyle Ziklag'a baskın yapmış, Ziklag kentini yakıp yıkmışlardı. Kimseyi öldürmemişlerdi ama kadınlarla orada yaşayan genç, yaşlı herkesi tutsak etmişlerdi. Sonra onları da yanlarına alıp yollarına gitmişlerdi. Davut'la adamları oraya varınca kentin ateşe verildiğini, karılarının, oğullarının, kızlarının tutsak alındığını anladılar. Güçleri tükeninceye dek hıçkıra hıçkıra ağladılar. Davut'un iki karısı, Yizreelli Ahinoam ile Karmelli Navalındulu Abigail de tutsak edilmişti. Davut büyük sıkıntı içindeydi. Çünkü herkes oğulları, kızları için acı çekiyor ve, Davut'u taşlayalım diyordu. Ama Davut, Tanrısı Rab'de güç bularak, Ahimelek oğlu kahin Abiyatar'a, bana efodu getir dedi. Abiyatar efodu getirdi. Davut Rab'be danışarak, bu akıncıların ardına düşersem, onlara yetişir miyim? Diye sordu. Rab, artlarına düş, kesinlikle onlara yetişip tutsakları kurtaracaksın diye yanıtladı. Bunun üzerine Davut yanındaki 600 kişiyle yola çıktı. Besır Vadisi'ne geldiler. Vadiyi geçemeyecek kadar bitkin düşen 200 kişi orada kaldı. Davut 400 kişiyle akıncıları kovalamayı sürdürdü. Kırda bir Mısırlı bulup Davut'a getirdiler. Yiyip içmesi için ona yiyecek, içecek verdiler. Bir parça incir pestili ile 2 salkım kuru üzüm de verdiler. Adam yiyince canlandı. 3 gün 3 gecedir yiyip içmemişti. Davut ona, kime bağlısın, nerelisin diye sordu. Genç adam, Mısırlıyım, bir Amaleklinin kölesiyim diye yanıtladı. 3 gün önce hastalanınca, efendim beni bıraktı. Keretlilerin güney sınırlarına, Yahuda topraklarına, Kalev'in güneyine baskınlar düzenlemiş, Ziklag kentini de ateşe vermiştik. Davut, beni bu akıncılara götürebilir misin? Diye sordu. Mısırlı genç, beni öldürmeyeceğine ya da efendimin eline teslim etmeyeceğine dair Tanrı'nın önünde ant içersen, seni akıncıların olduğu yere götürürüm diye karşılık verdi. Böylece Mısırlı Davut'u götürdü. Akıncılar dört bir yana dağılmışlardı. Filist ve Yahuda topraklarından topladıkları büyük yağmadan yiyip içiyor, eğlenip oynuyorlardı. Davut ertesi gün tan vaktinden akşama dek onları öldürdü.
Develere binip kaçan 400 genç dışında içlerinden kurtulan olmadı. Davut Amaleklilerin ele geçirdiği her şeyi, bu arada Dayki karısını kurtardı. Gençler, yaşlılar, oğullar, kızlar, yağmalanan mallar, kısacası Amaleklilerin aldıklarından hiçbir şey eksik kalmadı. Davut tümünü geri aldı. Bütün koyunlarla sığırları da aldı. Adamları, bunları öbür hayvanların önünden sürerek, bunlar Davut'un yağmaladıkları diyorlardı. Bundan sonra Davut, daha ileriye gidemeyecek kadar bitkin düşüp Besır Vadisi'nde kalan 200 kişinin bulunduğu yere vardı. Onlar da Davut'la yanındakileri karşılamaya çıktılar. Davut yaklaşınca onlara esenlik diledi. Ama Davut'la giden adamlardan kötü ve değersiz olanların tümü, madem bizimle birlikte gitmediler, geri aldığımız yağmadan onlara hiçbir pay vermeyeceğiz dediler. Her biri yalnız karısıyla çocuklarını alıp gitsin. Ama Davut, hayır, kardeşlerim dedi, Rabbin bize verdikleri konusunda böyle davranamayız, o bizi korudu ve bize saldıran akıncıları elimize teslim etti. Sizin bu söylediklerinizi kim kabul eder, savaşa giden eşyanın yanında kalanın payı aynıdır. Her şey eşit paylaşılacak. O günden sonra Davut bunu İsrail için bugüne dek geçerli bir kural ve ilke haline getirdi. Davut Zikla'ya dönünce, dostları olan Yahuda ileri gelenlerine yağma mallardan göndererek, işte Rabbin düşmanlarından yağmalanan mallardan size bir armağan dedi. Sonra Beytel, Negev'deki Ramot, Yattir, Aroer, Sifmot, Eştemoa, Rakal, Yerahmeellilerin, kendilerin kentlerinde, Horma, Boraşan, Atak, Hevron'da oturanlara ve adamlarıyla birlikte sık sık uğradığı yerlerin tümüne yağmalanan mallardan gönderdi. Saul'la oğullarının ölümü bölüm 31 Filistliler İsraillilerle savaşa tutuştu. İsrailliler Filistlilerin önünden kaçtı. Birçoğu Gilboa dağında ölüp yere serildi. Filistliler Saul'la oğullarının ardına düştüler. Saul'un oğulları Yonathan'ı, Avinadab'ı ve Malkişua'yı yakalayıp öldürdüler. Saul'un çevresinde savaş kızıştı. Derken Saul Filistli okçular tarafından vuruldu ve ağır yaralandı. Saul, silahını taşıyan adama, kılıcını çek de bana sapla dedi, yoksa bu sünnetsizler gelip bana kılıç saplayacak ve benimle alay edecekler. Ama silah taşıyıcısı büyük bir korkuya kapılarak bunu yapmak istemedi. Bunun üzerine Saul kılıcını çekip kendini üzerine attı. Saul'un öldüğünü görünce, silah taşıyıcısı da kendini kılıcının üzerine attı ve Saul'la birlikte öldü. Böylece Saul, 3 oğlu, silah taşıyıcısı ve bütün adamları aynı gün öldüler. Vadinin öbür tarafında ve Şera ırmağının karşı yakasında oturan İsrailliler, İsrail ordusunun kaçtığını, Saul'la oğullarının öldüğünü anlayınca, kentlerini terk edip kaçmaya başladılar. Filistliler gelip bu kentlere yerleştiler. Ertesi gün Filistliler, öldürülenleri soymak için geldiklerinde, Saul'la 3 oğlunun Gilboa dağında öldüğünü gördüler. Saul'un başını kesip silahlarını aldılar. Sonra bu iyi haberin putlarının tapınağında ve halk arasında duyurulması için Filist ülkesinin her yanına ulaklar gönderdiler. Saul'un silahlarını Aştoret'in tapınağına koyup cesedini Beyt-Şi'in kentinin suruna çaktılar. Yaveş-Gilat halkı Filistlilerin Saul'a yaptıklarını duydu. Bütün yiğitler geceleyin yola koyularak Beyt-Şeyan'a gittiler. Saul'la oğullarının cesetlerini Beyt-Şi'in surundan indirip Yaveş'e götürdüler, orada yaktılar. Sonra kemiklerini toplayıp Yaveş'teki ılgın ağacının altına gömdüler ve 7 gün oruç tuttular.